barên hêja mûxêrata Fêrgeha Kurdî îro em dest bi asteke nû dikin, em dest bi asta duyem dikin. Ev wanê jî waneya yekem a asta duyem e. Em ê di vê waneyê de di dema niha û dema bê de analîza birêserê binêrin û her wiha em ê hînî mijareke nû bibin. Tewanga nebin avkirî. Ji xwe asta yekem de me dema niha û dema bê bi berfirehî me dîtibûn, niha em ê li ser birêserê bisekinin. Yani object, nesneyi bisekinin. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Türkçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Davanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Davanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Türkçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalji em derbasî dubareya dema niha bibin. Hevano wek me got ji xwe me bi berfirehî me dît dema niha. Lêker çawa çêdibû em pêşî ser mînakekî biçin. Ez diçim. Burada dı heye kartefa dema niha. Çê heye koka dema niha. û ji bo ezê im heye kartefa kesane. Ev her sitên bahevdû êdî lêkerê pêkdînin di dema niha de. An jî ez naçim êdî dibe neyên ya wê. Me sê cureyên lêkeran dîtibûn. Xerû, pêkhatî û hevedudanî em ê niha yek bi yek mînakê wan binêrin. Lêkereke xerû xwarin, em zav bikartînin. Koka wî tenê xwe ye. Em çawa dibêjin di dema niha de? Ez dixwim an jî ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatî hene. Yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano yê înê dixedin zav hêsan. Em tenê înê davêjin û kok dimîne destê me de. Wek mînak kelîn lêkera me ye. Gava em înê bavêjin destê me de tenê kel dimîne koka wî. Gavaz bêjim av dikele êdî ez wateya av niha dikeleyê didim. An jî av nakele neyên ya wê. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn. Ev ser mînakê vê cureyî ne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanê reya wa em çi dikin andinê davêjin cihê de întînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelîn koka kelandinê ye, kel koka kelînê ye. Lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin hinek diguherin. Hevano me asta yekem de me gelek car me binê wî xêz kir. Me got kurmancî de her tim ya girîng lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyîniyê her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ye bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatiye pêş ya wê bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenê kê ye, ji ber wî jî ez diye yani kartefa dema niha ez dixim vê derê nî ve û kêye yani pêşkir û kêye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha kartefa neyînî jî tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên hevedudanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan pêveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên hevedudanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e amade kirin êdî lêkereke nû ye,
Ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenekê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît hûn jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û temasîn we hebe hûn dikarin çareser bikin. Arkadaşlar, şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Leker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak Harun yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. D getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PK yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elinize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek. Hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKD konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor.
Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ez duhum, nahum, av dikele, av nakele, ev dikeline, ev nakeline, tu ve diki, tu ve naki, em amade dikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Naha ceme derbası dema bê bibin. Di dema bê de tiştî ku em dema niha hîn bibin karê me hêsantir ji ber ku dîsa koka dema niha ye. Lêker çawa pêk tê ê di cihê diyê de bı heye û koka dema niha heye. Dîsan koka dema niha bikartînin û kartefa kesane heye. Çwe me qasek berê me ev lêker dîtibûn. Koka wa me dîtibûn. Niha em tenê mînakên wan binêrin. Çawa çedbe di dema bê de gavaz bêjim ez bixwim. Di vir de d an jî me gotibû wê ev tev di dema bê de tên bikaranîn. Êdî em diyê radikin cihê wî de jî bitînin lêkera me derkeve pêşiya me. Ez ê bixwim. An jî neyniya wê çi bû? Ez ê nexwim. Av dê bikele. Av dê nekele. Ew ê bikelîne. Ew ê nekelîne. Tu yê vekî. Tu yê venekî. Hevan di vir de jî hinek reş digwere. Ev neka bi heman şeklî çêdibin lê gava lêkerek bi pêşkirekî çêbe em qartefa bûyê bikar nayînin. Ya biraksî gelek kes di devoka xwe de bikartîne em nebêjin ev jî şaşin lê di standardê de em wisa qebûl dikin. Yani qartefa bûyê em bikar nayînin. Wek tu yê vekî, ez ê çêkim, ew ê raz e, vî şeklî. Hevacudan hiç dîsa bi heman şeklî em ê amade bikin. Wek min got yani piştî ku em koka dema niha hîn bibin êdî yêdin hêsanin. Zav tiştek naguhere em dîsa ji bîr nekin neyniya vê bi neyê çêdibe. Hemû tiştên ku bi bûyê çêdibin me çi dikir bûyê diavêt cêwî de me nedanî. Wek tenê ne ji bo dema bê. Gava fermanê de jî gava ez bêjim vê xwarinê bixwe ez karim dîsa bêjim nexwe neyniya wî. Yani ez bûyê her tim davêjim cêwî de nedînim. Evet arkadaşlar gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka dema niha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? D'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için D ya da burada yazmıyor ama V, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Ez, bakın burada D'yı attım artık B getirdim. Ez buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av, D, bükele. Ne yapıyorum? D'yı atıyorum. Yerine B getiriyorum. Ya da eve bükeline, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye venekki, olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz, bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki, disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xamina kabidin. Ve kavaz beşim teçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakır, meye. Herkes bu fazın cihe ve de nav bikar binim. Ez bejim mesela vek minak zozan. Herkes bejim keçal zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bitavinim. Çima dive bitavinim mev cidiyeti bu. Zirave kandeya duyam her tin ditave. Nexwazi çawa bejim ez zozane bitavinim. Ez bejim keçal zozane. Çima ez e'yi bikartînim? Çuweye
edi bu keça zozani. Bi heman şekli heke kes disa jimbe yani mebe bave sultan na bave sultani. Hekez bejim keçawi anji bave wi ez wi wiye fem dikim ku ew kes mere. Zayanda wi ner em wisa bejin. Hekez buxwazim cînav na nav bikarbînim. Yani ez nav bidim, ez nebêjim wî. Ez diyar bikim ku ew kes ki ye. Ez çawa bêjim? Keça adar na, keça adarî. Dîsa ji wî yê î tê û tê peyvan nêr ditewîne. Bi heman şeklê bavê hogir neraste, bavê hogirî dê em bitewînin. Hevano me gotibû pêşî qartefa yani tewanga nêr ne mecbûrî ye. Pêşî ne mecbûrî bû. Lê êdî mecbûrî ye. Êdî em baldar bibin û em bikarbînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fem dikim ji wanê fem dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Hekez bixwazim cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kur tê dîsa ji wanê an tê. Em di vir de jî dibînin ji xwe. Di vir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tewangê çawa diyar bikim di navan de? Pêşî bifikirin û ditewînin an na. Heke em bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn çawa bitewînin bi qartafên tewangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada, büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Keçawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keça Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolzan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi.
Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bireser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. An jî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vanika xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Du heb xer û nayên bahevdû, du heb tewang nayên bahevdû. Em dîsa bahsettin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisekinin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne tewa ketbe. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînak. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî di dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî vî şeklî bêjin. Em neka xer û ne di heb xer û nayên bahevdû. Divê yek tewan dibe, di dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikeline tamam mevdî. Divir de pirsgirêk ne? Lê herkes bêjim av, ew tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bê ye, tu yê avê bikelînî êdî divir de bireser tewiya ye. Hevano bila bala we bikişine me lêkera kelînê dîtibû lê divir de cih nagire. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bireser nagire, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirinê, ew vedike tamam me fehm kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev bûye ê, wek em dibêjin ew pacê vedike, ez pacê vedikim, tu pacê vedikî, wek pacê, em wisa dibêjin, ya bi rastî ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim biresera xwe. Em amade dikin, tamam divir de tiştek tune ye. Lê heke bireser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nîniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade bikin, me ev dît. Lê heke bireser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êye ditewin, tiştên nêr bi îye ditewin, tiştên pirjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez dikarim vir de bêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be ez dibêjim ez sêvan dixwim. Mesela ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Dema niha û dema bê de bireser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Ez'e SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuya bikelini sen kaynatacaksın. Tuya ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar
İlk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak, bunların cevabı var, yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili ev vedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksan ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkri, tavanga ne bınafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkri ne bınafkri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Seve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik, kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elma yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma. Hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev, elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Sevaran da benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnandi benim. Es hevalnandi benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler.
Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. Hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkir yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i eki, eril ve tekil için. In ve an, inan. Bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihalci em derbasî hîngariya xwe bibin wek hergav. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiyê dike, rengên mor jî qastan mêtiyê dike. Kan bi hev dûre binêrin. Ez, kes nabînim. Hevan binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be, ez kes nabînim. Wate hinek kêm dimîne, wisa qels dimîne. Divê biresera xwe bitewîne. Di vir de bireser şîn e ango, ev kes mêre, ez qala mêrekî dikim. Nexwazê çawa bêjim bi tewangên nebinavkirê dakirin. Tewanga nebinavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Em divir de em bitewînin. Em çima bitewînin hevano kabinêrin me gotu bi her tim pişta çek ditewe. Pişta çek ditewe. Hêkê kemasiyan we hebin teqez li astayeken binêrin. Xwe wana xwe jî nedirêjin û ev tiştên girîngin. Hêkê hûn bixwazin zimanê xwe bi pêş bixin. Ew li gund ye. Hêkê vê derê jî nebînin. Hêkê ez bêjim ew li gund e, ez zanim ev zaf tê bikaranîn. Lê hevano ê di gorî rêzman ev kêm e. Divê em tiştekî nû lê bikin. Tam binêrin bersivçiye. Ez ew li gundekî ye. Ew li gundekî ye. Ez çi didim wateya li gundekî ama ew gund kîjan gund e em nizanin. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev ligund, eğer ben ligundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar, yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiyasyen bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitewînin. Ve emi tawanga nebinavkirî bitewînin. Şoj rengê wî jî diyar e zanîn davê em ê çi bêjin? Liser paldankekê rudnim. Min ev mînak ji ber vê da hevano maleke mezin vir de veqetan dike em vana ji bîr nakin. Vir de pişta çek tewyaye ji ber wî jî qartefa tawan geldiye. Eke û eke li hevdû nexin. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemazın, yani herhangi büyük bir evde, ama bakın bu tamlamada ilk kelime ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden liser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brayem'in dejmire kras bikre. Ev diyare ku bresere çi bikre kras bikre. Bersif heye. Le tiştek kême divire divên bresere bitewînin. Ji ber ku dema bê ye, dema bê de breser bitewe. Brayem'in dejmin re
zayende krasê diyar e nexwazî şewa bêjim krasekî bikire. Ronahî dike tiştek bixwîne. Dîsa divê bitewe pozisyona birêserê de ye dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me birêserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Şo em hîn bûn pişta çekşî ditewe, em ê divir di tewanga nebin afkirî bikarbînin. Şo welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak jî ji bo vê da hevalino zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lêl hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike, ji welatekî divir de tewange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Ji welatekî vedigere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetandek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin dawiya waneya xwe hêvî dikin waneyeke bi kêrhatî bû sûdewar bû heta waneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevditine. Lê hevalên hêja û bi xêr hatin fêrgeha Kurdî em hatin waneya dehem û kesên ku di Twitterê de me dişopînin bizanin waneya dehem waneya dawî ji bo asta diyemîn êdî bi vê waneyê em mijarên rêzmanî diqedînin ama ji bo asta diyemîn em ê ji asta sêmîn berdewam bikin dîsa mijara me ya îro jî di kurmancî de tewange ya bi rastî me mijara tewangê me qedet me bi berfirehî dît lê me perçe bi mijaran re têkildar me dît. Niha ez dixwazim wisa waneyekî dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê du waneyekî de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring e gelek can ders ve pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tawang yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu divir de pençap minakene, emi ji ser van minakan vê dersê bidomînin. Yek bi yek em ê bixwînin, pişta yek bi yek em ê di slaytên dawî de em ê waneka dubare bikin. Em bixwînin navê wê Arîn e, navê Arîn e xweş e. Navê wê Arîn e, navê Arîn e xweş e. Hûn çi dibînin divir de di hep tawankê yek cinavkên tawan dihê, yek ji qartafat tawangê me çi gotibû ravekan de tawang tê bikaranîn peyva dawî ditewe. Em ê qasek din berfirehî lê binêrin. Lê binêrin ciyek de cinavkê ye herkes bixwazim nav bikarbînim divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn ez şîvê dixwim, ançe ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim.
Ya çaremin min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne, diyekî de cinav heye, diyekî de nav tewya ye. Me ev her çarmînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tewya ye, ya din de jî me dîsa di cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tawang çava çedibe. Yek tawang di cinavken tawan di çedibe. Ez bawer dikim em tevêdî hînî vê yekê bûn. Cinavken tawan de diyev jimere nas têne wisa. Cinavken me yên xero hene. Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ev neka di tewin dibin mesela ez dibe min, tu dibe te. Ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hûn ditewe dibe we, ew ditewe dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinavken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinavken tawandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halini de görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Eli hevalin heja xêratın fêrga Kurdî, îro mijara me divêtî û divêtiye, me di astayekêm de divêtiye bi berfirehî dîtibû lê ev her du zav tên tevlî hevkirin. Ji hêla watiyê jî ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevlî hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde divêtî ve dibêtî kavramlarını işleyeceğiz. Divêtî tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk kipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Divêtî dediğimiz gibi zorunluluk kipi, dibêtî ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasî wanê xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Evê dî di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayka dema niha heye çe, û qartafa kesane hiye, wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi gotibû, hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin, em çawa neyniya wa bi dest dixin, gava em biyê radikin, cêwî de netînin, ew ê dibe neynî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neynî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zav tê bikaranîn, koka wî tenê çê ye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesane tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî ye, kirde xeru ye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye,
Eme neyini bakın ve lekeri? Eme çabejin? Dve ez nexum. Dve ez nexum. Dve tu nexuy. Dve ew nexwe. Dve em nexun. Dve hun nexun. Dve ew nexun. Tenê birabu cêwî nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binerin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyarek ku bu pêşkirê çêbûye, di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binerin, divê ez rabim. Divê tu rabî. Binerin di navber de rabibim em nabêjin. Rabim. Divê tu rabî. Divê ew rabe. Divê em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyni bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyniye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka deman ha. Divê ez ranebim. Divê tu ranebî. Divê ew ranebe. Divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Divê ti ew qas bu. Arkadaşlar divê'yi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divê'yi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kırde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêti için bı geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam bı'yı atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi eklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêti de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken bı'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi. Gelecek zamanda böyleydi. Ya da yakın gelecek zaman mesela ez dıkın biçim gitmek üzereyim. Orada bı'yı gördüğümüz her zaman bı'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çün çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Divê ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, xwarin yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece xwe. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demanaha yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Divê ez nexum, ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Divê tu nexuy, divê ew nexwe, divê em hûn ew nexun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi. Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun, olmak fiilinin başına ra örneki gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda bı'yı kullanmıyoruz yani. Divê ez rabim, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Divê ez rabim demiyoruz. Divê ez rabim diyoruz sadece. Divê tu rabi, sen uyanmalısın. Divê ew rabe, o uyanmalı. Divê em hûn ew rabin. Biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz?
örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelir ekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve es ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve em hun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe koyabilirim. Çoğu vate dişbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani ne tane Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebilirim. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi femdikin jibir? Dibe ku ez biçim amede li dibe ku ez ne çimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amede. Tişteki uzatıneye. Teni ihtimalek heyet burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez ne çim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekti disa bu ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimalek heye. Hevano dibe tena seri xwe dibe lêkere jî ji vir tê lêkera bûnê tê ji lêkera bûnê tê ew kartefa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyem kartefa kesaneyê dibe kabinên çawa pêktê gava kesek ji were bêje wek mînak em qaveyekê vexwin û dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kekê dûrde. Yani ne tekaziyek ev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedi ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim. Ya da belki Ahmet'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dve'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor Dve'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı Dve'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'e. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahacem miyake xobinerin. İro hava be'avre dibeku baran bibare. Le hava edinirim dibecin İro be'avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne tekaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Untkarın cihe dibekuye de belki cibi karbinin vaktidir belki em ve havine biçim veled belki em ne çinşi dibeku em ne çinşi tevci çedbin disa hamyan da ihtimal ne var no dibeku az carek edin tabi benim ve dibeku ne benimci kabın erin dır için neyinye dibeku em ne çin meyvandari le dibeku biçinşi yoksa dibeku biçinşi gori evi hat yakışandı karimin zaffe dibeku ez derenk verim mali. Disa ne sersa disa de, belki dibeku zu verim yani karimin heki bıkada ez zu verim. Ne sersa disa de.
Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava ba'avre, dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum. Ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hevsan bebe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden Dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hevsan bebe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim velet. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku ez carekedin te nebinim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin, arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim, bin şimdiki zaman kökü, olumsuz yaptık, ne getirdik başına, ise kişi ez için. Dibeku ev neçin meyvandariye. Onlar meyvan misafirdi, meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok, dibeku ezderenk verim mali, eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ezderenk verim mali, belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerinha ev metna hinkereye çünkü burada rupeleji dibinin karinleji binlerin divre du kesene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binlerin felat beje sinem tepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin stajı bikim dibeku ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim. Tu yê çi bikî? Kabinêrin. Dibe ku ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim lê dibe ku nekim jî. Ne sersedî sedev, ihtimal edivir de. Ez ê karî rojnamegeriyê bikim. Dibe ku ez di televizyonekî de bixebitim. Dîsem dibe ku yê dibînin lê dibe ku ez nexebitim. Ev ne teqeziye. İhtimale heye jî. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Xwestekekiye li gorî wî xwestekî îhtimalekiye ji bo felatê. Tu yê li Îstanbulê bimînî? Nizanim. Dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare yani ihtimale ji bo me. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Kabinêrin. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Belki nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Tenê ihtimale. Felatçı dibece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem pişti zanige çıbiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine bu ile oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapıyorum. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştî dest bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştî lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem, nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştî dest bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki, sen ne yapacaksın? Ezekari roznamegeriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Dibeku
Ez de televizyonekide bıxabidim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyona nûçeganiye bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nızanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ezdiçim gidiyorum, eznaçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı n ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu zanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibe ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez ile Ahmet'e bıkabitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Bahçe. Peki iyi diyor. Dive an dibekun. Nihayet her can benim bahevdu. Em duhab minakim vek hev binirin. Divê ez biçim zanîngehê, dibe ku ez biçim zanîngehê. Li her du mînakan binêrin. Cudahî çi ye? Divê ez biçim, dibe ku ez biçim. Divê ez biçim zanîngehê de ser sedî sed teqeziyek heye. Teqez e, divê ez biçim yani ihtimalê ki din bo min tune ye. Divê teqez ez biçim. Dibe kuê de ya hevoka duyan de dibe ku ez biçim zanîngehê bir de ihtimal heye. Dibe ku biçim, dibe ku neçim şey. Ne takazi tüneye divirdi. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanîngehê, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanîngehê, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dive ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Divez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanki yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dive şapkalı e, dibeku şapkasız e. Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe e. Bu da V, E. Yani biri şapkalı, biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dve ku diyen var. Mesela ku'yu dve ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dve tek başına, dve ku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dve'de kesinlik var. Dve ku'da bir ihtimal var. Nihacem derbasi hindariyan xwe bibin. Bir de hevok hene emeli gori kevaneka biguherine. Serê min dêşe ez ê biçim nexweşxaneyê. Em ê vê hevokê bi divêtiyê dîsa saz bikin. Serê min dêşe tamam. Nihazê divê bikarbîne. Divê dihat serê. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Arkadaşlar serimin değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani sorumluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serimin değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümleçe karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili.
Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun, eğer hani bazen derseniz niye eze şive buhum, ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o, aslında biz bunlara da nesne diyoruz, en arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran Tüney'e elektrikler yok. Tıbecin hatta varecin naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir tıbe kuye çekinç. Berko cuvateci diyarı tıbecin hatta varecin naye ile takaz nizanı tenevulsa tıbecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu Dibeku ile oluşturacağız. Emiçava Beş'in Ceyran Tüney'e Dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin verevederi. Gazete dikin verevederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvet ile oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazetedeyken seni çağırıyorlar, duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazetedeyken dvetu veri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvetu veri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevale min dixwazin hînî Kurdî bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ew difikrin ku biçin enstitüya Kurdî. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku divire teqazî tune ihtimal heye. Nexwe me çawa bêjin hetê vederi bi heman şeklî dimîne ya din de em êdî xwe diyar em dibe ku bikar bînin. Hevale min dixwazin hînî Kurdî bibin. Dibeku ev bütün enstitüye Kurdi. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidip bildirirler. Yani, ya da şöyle diyebiliriz. Belki ev bütün enstitüye Kurdi. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varın heja em hatin dawiya waneye xwe waneyeke xweş bu yani jiyana rojane de ev micazav tê bikarin û zav derdikeve pêşa me ji ber vê jî mixwastem her duyan rûbirû bikin û hîn bibin. Hatta waneyeke din xwe baş binirin bi xatirê we. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki kurda görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratê pêda Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn jî wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin. Ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü
Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi, böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alınır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. En peşimet nafı bıhının. Navimin sozları. Kuşkeke min heye. Navi huşkamın ruşene. Ez o huşkakı sıbıhan zura dibin. Ez buha hişyar dibim. U huşkakı hişyar dibim. Em pişti taşte Spartak'ın hoçe dikin. Derkevin derveş xwara dilîzin. Ez ji huşkakı zaf hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada Hue'nin farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar, bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez huşkahı sıbahan zuradbin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem huşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim, yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak huşkahı daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez buha hişyar dibim, huşkahı hişyar dibim. Bakın burada da bir huya görüyoruz. Ez buha hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Huşka hoca işardıkım az önce gördüğümüz kullanım kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda hoca kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em pişti taşçı Spartak'ın hoca dikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine hoya kullandık. Bu derkevin der ve şuara dilizin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirirsek böyle. Zaten bu Türkçe'de de çok fazla fiil alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime gidiyorum. Ama arkadaşlar Türkçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Türkçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Türkçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ezce huşkahı zafezdikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em peşi ravşa yekem binerin. Breser kirde hema kesbin. Ango breser vegerel ser kirde cinafka vegerok xwet têbikaranên. Çi dibêje burada hevanot? Dibêje breser kirde yek kesbin, heman kesbin. Yani keseke duyem tuneye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binirin. Ez xwe dibînim. Kabinlerin ez xwe dibînim. Ez û xwe burada heman kesin. Kesek tene heye. Keseke duyem tuneye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cinavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan ji kesa duyemin. Kesekî ku hemberî me wek numune. Ji ber wê dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Divir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevarno. Ji ber ku ev kesa duyeme, an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem, an jî kesê yekeme. Du kes hene divir de, ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin divir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar, birinci durum Ravşa Yekem'de diyor ki breser ukirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise, yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri hue kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Es hue dibinim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada hue kullanıyoruz.
Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçede de ben kendimi diyorum ama hua ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Es hue nabinim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu hue sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine hue kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tümün dibini. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık hue'yi kullanmıyorum. Belli hevanı nahac emverin revşat biyem. Dibêje çi bi ser têkildarê kirdeyê be cinavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî girîng e bi ser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan binirin ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalno? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? İsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wî jî divê ez birde xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ev destên min in ez divê têkildarin, ez divê êdî birde xweyê bikarbînim. Em mînakên binirin ez Spartaka xwe çê dikim. Dîsa Sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez birde xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartek yani Sparteka min e xwe hewce tune ez birde cardim bêjim min. Divê ez bêjim ez Sparteka xwe çê dikim. Hevano ez birde dikarim bêjim ez Sparteka wê çê dikim, ez Sparteka wan çê dikim, ez Sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim Sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin em Sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinêrin Sparteka xwe têkildarê em ye em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Sparteka me çê dikin virde êdî şaş e. Çima? Bi heman şeklî hevano. Çikû Sparteka me ye têkilî heye di navbera wan de. Êdî divê ez virde xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Sparteka xwe çê dikin. Em mînaka din binêrin em Sparteka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Kabinêrin êdî ji ber ku têkilî tune ye. Sparteka min e lê em çê dikin. Êdî ji ber ku têkilî tune ye ez virde xweyê bikar nayînim. Hewce tune ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destên xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destên xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destên min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için yani alakalı olduğu için o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destên xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destên wê dişom, ez destên wan dişom, ez destên te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile wan olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çê dikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çê dikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çê dikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne
birbiriyle alakalı. O yüzden yine xo'yu kullandım. Ödevimizi yapıyoruz ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemimin nasıl olmuyorsa emle m de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka teçediki. Yanlış. Tu Spartaka hoçediki. Ya da eu Spartaka viçedike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Eu Spartaka hoçedikedir doğrusu. Em Spartaka mın çedikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada hoy kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa hoy kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi, öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte eu Spartaka viçedike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki eu Spartaka hoçedike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka viçedike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız ho'yu kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerin diysa, meçigot bireser tekildarı kırdeye ve cinavka ve gerek ho'ya deyip karanin. Em destin xwe dişon dibe. Em destin min dişon dibe. Ji ber ku êdî burada destin minin lê kirde tiştekî dine, ez êdî nemecburum xwe bikarbînim. Ez û xwişka xwe diçin malê. Xwişka min e newsa bi min re tekîldar e. Ji ber wî hewce tune ez bêjim ez û xwişka min. Vê mînakê xwendekarên me zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin, lê wek bikaranin ev rast e. Ez û xwişka xwe, ji ber ku ew xwişka min e ji xwe, hewce tune ez carî bêjim ez û xwişka min. Bak, ez û xwişka min diçin malê. Qels dimîne hevalno. Ji ber ku tekilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe. Em yadim binêrin ez û xwişka wê diçin malê. Ka binêrin ev rast e. Çima? Ji ber ku êdî xwişka keseke din e. Êdî bi ezê re tekilî tune ye. Ji ber wî jî ne hewce ez xweyê bikarbînim. Ka binêrin xwişka keseke din e. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Ez çi fehm dikim ji vê hevokê? Ew bila navê ew ê bila jinek be, bila zelal be wek nimûne. Birayê xwe êdî birayê Zelalê ye. Bila navê jî Elî be, Zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin. Lê heke ez bêjim ew birayê wî, ez êdî dibêjim Zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn. Êdî teklî namîne ez bikarbînim. Ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin, wek niha min vegot, êdî birayê kesekî din e, êdî bira ne birayê min e. Ez û birayê wî. Ka bine birayê din ne birayê min. Heke birayê min bûye em ne bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destên xwe dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait, yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destên min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê, ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê, ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê, ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka diyorum, artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka kesek edine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve
erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu kaydan anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte Ezubraye Will Zangeduhu'nun ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık Ezubraye diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em hacili revşa seyen binerin ji bo kırpandına kırdeyi cinafka ve gero xwe tê bikaranîn. Kırpandın hevano hem watêmin peyvê li vir hene û jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin. Ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de? Ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were. Dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin. Dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim hûn bi xwe bi me re xeber nadin, ez dûr da êdî bi nêwî xêz dikim, dikirpînim hevano, dikirpînim êdî. Arkadaşlar üçüncü durum ise ji bo kırpandına kırdeyê öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biriyle değil, biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cinafka ve gerok xwe her tim xariye. Ji ber ku qartafan da wan kesan her wekî din nagre zayendê mejerê jî diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta Türkçe'de kurmancı de dönüşlük zamiri olan xwe her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz xwe'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Emli numuneyen binerin. Zilan xwe dibîne vir de xwe êdî mêye ne usta zilan çojine êdî mêye. Herkes bêjim elî xwe dibîne hewcetine ez hartafek beynim vir lez fem dikim ku ew êdî bu elî yani mêrem qala mêrekî dikin êdî. Yani zayen nêre êdî. Anje heke zarok xwe dibînin divir de ji vê nêfem dikim ku pirjmarin ne usta kabûnerin. Her tim xwe her tim xweriye lê yek de mê bû yekî de nêr bû diya da wî jî pirjmar bû. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden, örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da dibinin dememden, bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre vekatandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Xwe'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi vakatandaki, ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanme dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka xwe falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalşem hindariye binerin virde bersif hene em behevre çekindiysa ez limala nokta nokta rudinim. Ez bêjim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabûnerin tekildarê ezê. Min tekildarê ezê nabe. Heke tekilî hebe me gotibû dibe ez bêjim xwe. Ev ê karên nokta nokta neqedînin. Ev ê karên xwe neqedînin an ev ê karên me neqedînin. Kar karê kiye ew giring e. Heke kar karê wan bidîsa
Divem bejin ev karên xwe neqedînin. Lê heke kar ne karê wan be têkilî tune be divem bejin ev karên xwe ev karên me neqedînin hevano. Yani her duce çedbe gorî revşe. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler pardon. İşlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki xwe onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem evet Karen me nekadinin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa xwe diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Buna bağlı değişir. Emniyet binerin ezu xuşka nokta nokta diçim beriye ezu xuşka min an ezu xuşka xwe. Kabının hemen şekli tekli heyne yoksa ezu min nabe me got nayim bahevdu. Nexwe divê çi be? Divê ezu xuşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu huşka nokta nokta dişim beriye. Ezu huşka min an ezu huşka ve. Şomed got yani teqaz ez be min nabet birde. Nexwe çi be? Edi em fem dikin ku huşka kesek edine. Nexwe ezu huşka ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Öyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezu huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık. Emi bihavalin nokta nokta verin daveti. Çibe emi bihavalin xwere an emi bihavalin mere. Em heye tekili heye em ji vana fehm dikin. Bixwe me nabe hevano. Em û me nabe. Tekili hebe divê çi bêjim? Ez bêjim em ê bi hevalên xwe re werin davete. Belê hevalino ev micacî wisa bû hêvî dikim bi kêrî ve hat hatta vaneyeke din li xwe baş binirin. Li xwe muqate bin hevalino. Xatirê we. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de içinize yarar. Belki derse kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hevalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro mijara me daçekên tevgerîne me di astayeken di daçekan bi berfirehî dîtibû divê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe dûr demê çawa bikarbînin em hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayekêm de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekekê bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fehm dikim? Pisîk di pacê de li lûr sekin ye yani tevgerek, hareketek tunê dûr de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû bezî çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bireyî çêkim vîneka, ez çi watê didim? Êdî hareketekê. Ji derva ketiye hundir, an ji hundir derketiye derve. Yani hareketekê êdî bû, ciyê xwe guherandiye. Cudahiya wa ev e. Cudahiya di de û di re. Heke
em bêjin pisîk dipacê de seknek, hek em bêjin pisîk dipacê re, em ê pem bikin ku burada tev gerekeye. Arkadaşlar, gerçek konu dersimizde dı'ni çok ayrıntılı görmüştük ve dı'nın böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma haleki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik dipacede, eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey öyle yerindeyse dı'de diyebiliriz. Hatta demiştik ki dı'de sınırlar çok önemlidir bizim için dı'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman dı'de kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık dı'yı kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik dipacere derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani D ile olan bir sürü edatımız var diye işte dı temelinde. Dıbında örneğin altında demekti, dıserde üstünde demekti, dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz, bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var ama R derken artık tevgel yani bir hareket var artık. Dedik ki dı'de bulunma veriyor. Dı're daha çok dan'den ama ayrılma haleki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan'deni veriyor. Peki dıbın da altındaydı. O zaman dıbın re dersem böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Dınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçed be. Kaklibaz deser bahrera dıfırın. Kaklibaz deser bahrera dıfırın. Ejvir çifem dikim. Deser bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen cê xwe digwênin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim li ser behrê re ew re watiya tevgerê diberin. Bi heman şeklê zêdî dikarim hemûyan bikarbînim. Pisîk dibin kursiyan re dixirxile. Ez dîsa çi fehm dikim? Pisîk dibin kursiyan de ye lê di cê xwe de nasekine, cê xwe digwerîne wek mînak ji bo vê lêkerê dixirxile. Ji ber vê jî ez êdî vîneka bi rêyê bikartînim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık yer değiştirme varsa örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum yerine R getiriyorum. Dışarı bahre re sıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada Bahre artık büküme uğramış. Dişil büküm eki almış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi psik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından
sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Bəli, em ji dirê devam dikin, em ê dilêce dikin dîsa di nav re. Çi bû hekem bêjin di nav de wek pisîk di nav qutiyê de ye, pisîk di nav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêze çi fehm dikin, pisîk dûr disekine. Heke pisîk li cê xwe nesekine, hereketek bike, cê xwe biguherîne ez ê çawa bêjim, wek mînakê, pisîk di nav qutiyê re derbas dibe. Di nav qutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekine. Heke cê xwe de bisekine, heke qutiyek hebûya, tê de pisîk hebûya, min ê çi bigota? Pisîk di nav qutiyê de ye. An jî pisîk di nav qutiyê de disekine. An jî pisîk di nav qutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez ê çi bêjim? Di nav qutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim, ez derbas bibim ji wir. Wek vê mînakê. Pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştavçek hertin didewin, em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangê. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklî em ê bibînin. Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için, yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Pisik nav kutiye der bastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver der bastırın. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekilde bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Bəli, em berdewam bikin. Bi ve tê, bi ve. Şu em ê dizanin ev cê noktayê navan jî tiştek de wê derê. Wateya çi dide? Wateya di Tirkî de e doğru. Ve wateyê dide. Em bixwînin dibêje tevger ber bi aliyekî ve ye. Tevger ber bi aliyekî ve ye. Yani ez cêkî diçim cihekî, ez wê nîşan didim. Em mînakên xwe binêrin, tu bi ku ve diçî, tu bi ku ve diçî, ka binêrin dîsa tevgerek ye. Ama tene aliyek tene ez ber bi aliyekî ve tenê diçim. Ne her du aliye. An jî ez bi aliye jor ve diçim. Ez bi aliye jor ve diçim. Dîsa her du yan dijî tevger hene. Arkadaşlar bi ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. Bi ve Türkçedeki e doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger ber aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o e doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu bu kuvvetici nereye gidiyorsun?
motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Onu özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jor vedişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bu ve ile. Em verin ya diyem ji ve her ji bu ve'ye çetbin. Ji ve hevano ço ji tene o atya derketin edida. Ji ve herkes bir şekilde bir karbinem. Tevgeraç derketna ceheki diyar dige. Tevgeraç derketna cehek. Ez ceheki derkevim u ji ve diyar dikim. Tuş kuvveti tu kuvveti, tu jeki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti ez ji aliye jor vetim. Ez ji jor derketime bejer bu mez bejim. Ez ji aliye jor vetim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune. Her du vek her du berevajı hevdune. Heke ev ji ve ne boci bo demam were bo deman jem bikartine vak minaka vedere bejim ez ji doh ve dixebtim. Ez ji doh ve dixebtim. Anjî ew ji doh ve dixebite. Dîsa wek dem jî wateya Tirkîde dem berî dide. İngilizce wateya sins heye ya. Aynı bir wateyê dide çmare. Arkadaşlar ji ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet Türkçesi den beri gibi çevrilebilir. Tevgeraç derketna ceki diyardike. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmiş ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun belki bu şekilde düşünebiliriz. Ez bi aliye jorvet için yukarıya doğru gidiyorum. Ez aliye jorvetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu arkadaşlar çibo deman vateya dem beridi de. Zaman için kullanacaksam dem beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev şidduh ve dıhabite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki sinse benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor zamansal olarak. Bəli, em devam bikin. Bi re ji re. Ev neka her du bi ve'ye çedbin. Naha ev her du jî re'ye çedbin. Le em divan de balava bikişem gotiye da çekin. Ne gotiye da çekin tevgerîn wek van. Ji ber ku hinek cuda ye. Le em dîsa binerin dîsa zax tên bikaranîn. Kam bixwînin dibêje bi re ji bo kesan wateya bihevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan ev derbara me bikişine ji bo kesan. Wateya bihevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştendin, ne ji bo maseyê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ez bi te re. Wateya bihevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bihevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bihevrebûnê dide. Arkadaşlar b, r ve j, r'ye geçtik. Bunlar r ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, r arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yı görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte uçakla doğruyorum ya da ez bi bala Fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, r şeklinde kullanırım. Ez bi te pir kevxweşim. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için R ile kullandım. Uçma bımın haber nadi. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar R ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Evcib maratin. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamirleri kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Em verin J-R'yi. J-R, ji bo kesan dibêje ev Tirkiye wek ismin a halî derbas dibe. Kurdiya wî jî bi vî şeklî em bi ji rêyê wî watê didin. Em mînakê bidin. Em neka di Almanî de neşaçbûn wek halê datif e. Di Kurdî de jî ji re. Ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebdek gul bînim.
Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişînin ev dîsa tenê ev tev bo kesan tê bikaranîn hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin A hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e, o A halini vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki dative benziyor. Orada da o A halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de jire ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada mın değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o ah halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeci. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar A dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. A, aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine A hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em daha jivarın hingariye. Ev ber gund diçin. Pır diyarı ku dvirde tev gerekiye. Pır diyarı ku emi daçekeke tevgerin bikarbinin. Ev li gor hinek inisiyatifa ve yani tuhasın kişan vatiye bidin. Untkarım gül şikli bikarbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahuazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim. Pardon, ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber begund ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Burada kesekiye. Divırda kesekiye. Dive ez ji bo datekên ji bo kesan têm bikarbînim. Em çawa dikarin bêjin? Em çawa dikarin bêjin? Var hinek bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan bêjin. Lê divêm tevgerên çamdin ji ber ku firîn heye, lêkereke tevgerîn heye. Em dikarin bêjin li ser wek ew ne ji bo bersivabê. Mesela li ser belkî ser, ber, bin. Em her çi dikarin bikarbînin. Gorî inisiyatifa me heye. Em dixwazin kîjan watê bidin. Arkadaşlar kuş, İşte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki, burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketiye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pacere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam tınav pacere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Tınav pacere. Av kevran dherke. Burada herikin diğer ku tev gerekiye. Emet şu av herikin yani pır diğer ku emet datekin tevgerin bikarbinin. Misal gor inisiyatifa meyen fazın kişan vatiye bidin. Ez karım bejim ser bikarbinim. Ez çizanım ber bikarbinim. Gürgütür gori vati yani her duşi rastın bo ve minake. Arkadaşlar su taşların dherke akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av
Diberke viran derke ağaçların yanından taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevran da hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur, periniyekte. Arkadaşlar, şimdi diyor ki uzak, periniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbi aliye, aliye giderkeve berbi aliye giveti, o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı J'da anlaştık. Dur ve Periniyek'te uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye şo kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida divurde diyare ku ne behevre bune derev kırın u behevre bun alaka vantuneye nefami adım bikarbinen. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan iki tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma Şuvere deravandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz. Eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu. Sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapka ve göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatırı ve seviydik muaneme şibo ve jisü de var bu. Vaneyik hoş ve der baskır. Behavior hedefine hatta vaneyik edin. Da hoş yedir eminim. Geli hevalin heja mukheratın ferda kurdi. Bir o mücarame cinabkin lev khıstiye. Ya brasti ev mücar ne mücara ve asti ev mücareke bu astem bilintire le şiber kuma hin tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev mücar nekte şaşkıdın jehela rasni vi seveci jehela bu karan ne beşi şiber vi muhas em de ve asti de yeni ve mücara bringehin bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinabken lev khısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt ait konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevalno dvurde metneke, em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dilevide tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dilevide ne olsa em çıtbinin evde cihe dilevi cihevi gırtiye kabınerin edi dilevi dilevi de edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım. Es bekire dağıfım. Buvire, anci buvire, anci be ayşeire, anci be
bavê xwe re her tişt dibe divirde. Dîsa cihê navekî girtiye, kesekî girtiye. Anko ev cînavkeş xwe diyar e. Lê li min guhdar nake. Ka tu jî jê re bibêje. Ji kî re bibêje? Ji wî re, an jî ji wê re, an jî ji diya min re, ji xwişka xwe re, her tişt dîsa dibe. Dema ku ez lê dinêrim, ez li kê dinêrim, dîsa li wî, li wê, li diya xwe, her tişt dîsa dibe. Yani cihê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila dî li wêneyan nenêre û ew qas xwe nêşine. Divir de çar cûre hene, xwe cinavkên levxistê ji çar cûreyan pêk tê, em ê bi hevdûre yek bi yek vana kontrol bikin. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım hep birlikte ve cinavkên levxistê nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot ve dilê de tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani böyle bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, yani öyle sanıyordum. Dilê de tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilê de onun gönlünde bir şey kalmamış. Letê de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var, büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilê de. Artık bakın le dilê de kulekemazın heye demiyorum, letê de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilê'nin yerini tutmuş burada. Dilê bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Dil büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun dilê de diyorum. Ya da işte dilê de şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Espere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çekin tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, we'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen we'nin yerini tutmuş ve ez b'wîre dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Leylimin guhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jijere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyaminre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demaku ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindibim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. We de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine we'nin yerini tutmuş. Demako ez we dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi we'nen nere? Bakın bir daha nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? Nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev pasfonation ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Cinavken lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor.
Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we ve'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken lehefkası dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. Birinci, ikinci ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken lehefkası jibo kesa anji kesiseyem yekşimar ango we ve de bkarani. Yani bunlar sadece we ve'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tuye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tuye juvire çı bıkri. Bakın ne oluyor? Eze jere kompütüreki bıkrim. Bu burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Eze juvire kompütüreki bıkrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi eze jere kompütüreki bıkrim. Yani jvi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşin yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşin yaratayım. Ya da bele ez beverettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez beverettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez berettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Çantaya da çeheye em dikarim bejin çantaya da tiştek düneye. Anji dve de tiştek tüneye. Anji de tiştek tüneye. Ango em çi fem dikin? Di çantayı da ev du ev hali davan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi dı ve buradaki e yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize T'yi verdi. Zaten dı de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Live bigere. Yani onu ara. Live bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze live bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze li zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de li ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Dve tu jwe le borim buxazi. Em çi dibînin virde ji wê dibînin ne wisa ji û halê tewandê û kesasê em her tişt dibe nexwe em dikarin vî neka kurt bikin em ê çawa kurt bikin ji û ew ê dihat bahevdû divê tu jê lêborînê bixwazî bû di vir de hevano ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaşe. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Ve tuje leborine buhazi. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki J, Juve'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için V'nin de ben bir defa daha V'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Ve tu J, V leborine buhazi artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya J leborine buhazi demem lazım ya da Juve demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve X'in aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten X'in birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo minakendin ji binerin. Di fergê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabnerin. Di fergehê de. Burada di yekiye
Həssasiyəm, iştəsiyəm yekşimar heye, emne mecbure çok kesbe, we, hani cihetişten cidikre. Ez edi çavat karın beyçim, de çend kesene, yani de çend xonda karane, fark nake. Ez karın beyçim de, efte cihedi u ferge hedigre, le ez ne karın beyçim de ferge hede çend kesene. Jiber kuçku efte cihe her duyançı digre. Arkadaşlar aynı şekilde D'dan ve döküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. D fergehe'de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. D her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi, orada kaç kişi var diyeceksem de demem gerekiyor. Dil dibini. L'ye dibinin burada o hali devam dibinin, nabek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, l'yem çava kurt bakın. Tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz dibêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê liyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsal vir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaşe. Aynı şekilde arkadaşlar, sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu lê hem l'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem l'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu l'edmini diye sorarım, yani orada mı kalıyorsun, ya da tu l'oteledmini, otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bu görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani. Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla bu balafrina İstanbul uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını, hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafrena İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû, mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak, di ê gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ê ketin, buya pê ketin. Mesela bu çawa bêjim, bi tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi ê xistin, buya pê xistin. Ji ê kirin, buya jê kirin. Ser ji ê kirin, buya ser jê kirin. Ji ê birin, buya jê birin. Li ê kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhası ile oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gahştın da deniliyor. Yetişmek ama T, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki T nereden geliyor? D ve E'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da b, e, ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle p ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde b, e hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama p hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. J, e kırın.
kesmek anlamında ama ben J kırın dersem pardon kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Jebrin de öyle. Ser J kırın. Ser kafa demek. Kırın yapmak demek. Ama bu J yani J, E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine J brın silmek. Brın J, brın yan yana geliyor. Brın normalde götürmek arkadaşlar. J brın silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak etmekti. Kırın. L kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe işte ez li keçahwe ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Jikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Jikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hoy hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinayet nefesi kullanabilirim. J haskırın yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J, J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor. Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez havine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bezanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bezanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem var hindaryahwe. Ka onu binerim peşi tahmin bakın ama musayyak biyak biçin. Ez tiştek edvirde red beşim evci dinimize. Çuvarı ve valahiye ez red beşim evci dinimize. Ev çi digre ez jwire, ez jwere, ez xwendekara xwere. Cê kese seyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta de fêkî hene. Çi de fêkî hene, di sindoqê de fêkî hene. Ne wisa? Nixwaze çawa bidim bi cinakê nefxistê dê de fêkî hene. Ew ji metrobûsê hez nake.
Ledisa şu metrobüse heznake ledisa de kargehi. Çi vereceği de ledisa pt kargehi. Angam karın çevirebilirsin. Ledisa bvt kargehi. Anci bu metrobüse de kargehi. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT karge. Onunla demiş oldum burada da. The avahiyede de hani hene le de kaddikan tünene. Çu burada le de çi de kaddikan tünene de avahiyede nefsa. Ez çava dikarım kurut bıkım le de kaddikan tünene. Burada da dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Tükenge des bikaridiki tükenge des de tişteki kırın. Kabinen burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi beşin. Desnan beşin bikari C bu tavan geçidikle dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez nokta noktaya hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim. Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu tünafkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerim. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Peli hevalin heja, em hatin daviya vaneye xwe, hevi dikmiş bu veci su devar bu evane. Hatta vaneye gedin xwe baş binerin, li xwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, un dikarin li astayken binerin u li wan micaran guhtar bikin. Ji ber ku tê de me gelek micaran gerek bi berfirehî ve gotin, un jî dikarin lê binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, bükül konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Tirkiyê canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasek din lê binêrin negerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî wan bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, ciyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axir hinek dijwar e li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz.
Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade, yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in ne gergehez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Ne gergehez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi, yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytdayken de mednekiye em dîsa bi mednekem dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasê Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwar. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazîtê meşiyan. Me gelek cihên dîrokê dîtin. Em zav westiyan lê me rojeke têr û dijî derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanla yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hefteyê hevalamla zarukatiye ji Amedê hat İstanbul'a. Hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şevaqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak, peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna xwe veda. Behna xwe vedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behn vedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcimali derketin. Ve evden çıktık. Derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. U em hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Em çivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umelur masihwar. Ve orada balık yedik. Pişraşı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihin diroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emzavostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Le merojeke terutici derbaskır. Ama terutici dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lekeran. Hevala min ji Amedê hat. Me got ev kîjan lekera hatin. Min ew pêşwazî kir. Me got kîjan lekere pêşwazî kirin. Em ji malê derketin. Kîjan lekere derketin. Em çûn Taksimê. Kîjan lekera çûne. Em heta Karaköy'e meşiyan. Kîjan lekere meşin.
Melur masi xwar, kîjan lêkere xwarin. Me rojeke xweş derbas kir. Kîjan lêkere derbas kirin. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada m demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada m demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. M için Taksim'e, biz Taksim'e gittik. M masi xwar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim şimdiki geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar. Huarın ın var sonunda, o yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar, ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. ın var, ın gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? ın yok. Bakın bu ı değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ezgerim, ezgeriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, ın varsa ın gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Ez habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Es ahvim, ben konuştum oldu bu. Avetin atmak. ın var, ın gitti. Avet kaldı elimizde. Münavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları mınla yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi, yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet dem karanim. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti. Ne vardı ne gitmişti? Çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen
gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden to halini kullanıyorum. To, chu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdığı tekşandı. To chui, sen gittin. Piştide senden sonra ez hadim, ben geldim. Gitmek ve gelmek bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Preseptüneye, kırde harudimine özne yalın halde kaldı. Ligori kırde tekşandı. Özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Bersif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırda harudumine özne yalın halde ve fiilde özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergözün. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O ımkişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik. O hani emizar to be'ye dönüşüyordu. Bizdeki kişi eklediyse buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoşbum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoşbübüm onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili. Ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişi eklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin bandore hamula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru. Yani bazı istisnalar var o yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mırın ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özne göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu ine kadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak.
İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi de diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar, şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin, konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sorulsun, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela akvin, peyvin konuşmak demek, haberden de konuşmak demek. Haberden ya da kısekırın da konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekırın yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekır ama es ahvim, es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özne göre çekimleniyor. Çun kokaviçe dema boride edem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze es çum bo tuye tu çuyi bo eve ev çu ev çuyena ev çu evci istisna dema boriye eme kasektin begerin vedare jibo em hun ev şu به همان شکل چکونه yani برای قرطافین kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda neyi attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişiye göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini kullanarak. Esçun ben gittim, tuçuyu sen gittin, evçu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Evçuye demiyorum artık. Geçmiş zamanda Kartafak esasem evçune üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun evçun biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hartın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esaseyem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeram man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em ligori hamu kesan em çekin ledisa bala xobidin. Yek gavaz çeki diminim hamu laşimin dimine. Şperviç ezi kartafen ay binaken xarubu karbinem. Anji ez çimam bersif tune. Şperve em vek neger göz kabul dikin. Em nihal ligori cinapkan çekin ez mam tumay evma disa kartapak esasem tuneye em hun evman. Mirin in heye in çu destemede mirma em li gorî hemû kesan bikişînin ez mirim tu mirî ew mir dîsa kartafa kesasiyem tuneye em hun ew mirin çok ji bo kesên pirşimar kartaf bi heman şekli çêdibin aynine. Me got çi ya girîngçiye kartafa kesasiyem yani ji bo ewê tu kartaf nayê bikaran tuneye hevayna. Lêkerên cewî dîsa ev jî rewşeke xweş e ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lêkerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz. Yani ikiz çekimlenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez
diyeceğim buna, min demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu Lake'lerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin, koşmak. Ne var ne gitti? Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin, yağmak. Ne var ne gitti kökten? Bar kaldı kökümüz. Pardon, bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin, kaynamak. Ne var ne gitti? Af keli, su kaynadı. Af keliya, su kaynadı. Aynı şey. Kenin, gülmek. Ev kenin, onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti? Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin, onlar güldüler. Ev kenyan, yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin, ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti, her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan, ben yoruldum. Ez vastin, ben yoruldum. Ya da ez vastiyam, yine ben yoruldum demek. Her iki konumda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyine dema boruya sade. Neyniya hemu demin bori, bneyi çedbin. Hevano hemu demin boriş. Bilive deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyniya hemu yan bneyi çedbin. Emel Begar Mina Kançı Biner'in çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bımında nehat. Es hatim, ben geldim. Es hatim mali, ben eve geldim. Le hoşkamın bımınra nehat, ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bımınra hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Üçüncü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Emneketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem emketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine, girmedik. Evdohşev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada ne niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi, eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçüm anne çiğ seyrane. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına ne geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min ev metin ji hinterasa diye min vergirt. Yani ne min nevisan.
Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat kesene u evne kadına berahoda dağıttın kampinerin çıdıbeşin. Felat tudo likudere buyi. Megoçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu negergözün. Şberviji evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi Tulkudere'yi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bununla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ezlite gerim, ben seni aradım. Bakın gerim, bu gerim fiili aslında bu le gerin, yani birini aramak, bu gezmek değil. Çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine şey bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bes ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gıhaçtım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaçtın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pır heysanet gore ezihat yakşandın. Ez çum ez bersif tüneyeş ber vijine gergöze li gore ezet yakşandın. Anje hamul aşimin diçe li gore ezet yakşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano çi berko ez bejim xeyre. Ev daman haye. Leme çi got? Me got kartafen kesane gış lekera bunene. Çi bovici gavan var digerinin dema bori. Edivek forma bu em dibinin. Forma bu iç bune dişi neçu. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben xeyre dersem hayırdır, xeyre. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş şey o hasta. Ama hastalandı artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da piramın ismi Navi da piramın biraz çıbbe bila Fatih bebe. Yani bir isim kullanacaksam ben eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büyük halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdanavi. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne hoşçaka grambe. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta
değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık iyi olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkiye'de çap deniliyordur umarım. Jiber ku çapak evne jiber bir şey heji ve ıder bastı be. Naha çavaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci konu konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi, çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel. Hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civine bu iyi. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bükümlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Gele ki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte gele ki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemo havar hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bükümlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Veli hevanon hajem derbasi hindari ekibibin. Disavak hergav peşi ez bejim un jinek bir fikrin u em pevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle. Neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın. Hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma. Ez bejim hat jbotuye mi bilçinin hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın. Neyini demetçi dıkır. Tenime ne dani peşavi. Naho emeçi hava bejin. Bümere ne hati şanoye. Karete kengi kadim. Dvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala xobidin, teni ne çu kadima. Ez bejim karete kenge, şa bejim ego lekerin ceviye ev yani du form hene her düşür aste. Kadi ançe kadiya, her düşür astın. Ma bıtara nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi god, ne heye ne çu peyvi mavet kok, eze forma neyini bıkım, ne deyini, eze ne bin peşavi, ne peyvi.
Ji bo evê ji kartafa kesanê tuneye nexoze rast olsa bêjim. Ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım. Ne peyvi oldu? Üçüncü kişiye göre çekileceğim. Dedim ki üçüncü kişi ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum. Ne peyvi. Ev bitere ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez li semsure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ki heve dudaniyem dibinin. Tede bun heyeç, bu iş bersivame hesane bun hebe neger göz. İşte kırda harumaye, ligori kırdeyi verek çandın. Ligori ezeji ne heyemin ne avet. Ez li semsure ji dayık bun. Ji dayık bun doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum. Ez için olan kişi şeklini. İşte dayık bun. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Burada arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Em de batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çune heye ezigori emi bikşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece çu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece çu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em için gittik oldu. U ave. Disaz ligori emi bükşini. Ketin in heye in çu ket madde sisteminde ligori emi em ketin ave. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula aşemi dertkeve ji bervêjî neger guheze ji bervêjî gorî ezî were kişandin in heye in çû di cêwî de jî li gorî ezê qartefa kesane hat derketin ew saat dişeşan de gaçtin hevpeyvîne Gıhaştın, ez çi gaçtım tüneye, anja hamulacimin digişe, hamulacimin digişe, ji bervêjî neger guheze li gorî evê were kişandin heke yek şimar be yek şimar pir şimar ez çawa bêjim in çû kokma destîme de ew gihaştin wek min got diyare ku pir şimar e belê hevalên hêja duanaya me bi dawî bû hevkadin wek min got em ê êdî ji bo lêkerîn gerguhez em ê li demaborya sade anjî li demaborya têdeyî binêrin her du form jî rast in demaborya sade demaborya têdeyî heman miçare ku em îro hîn bûn hêvî dikim ji bo we jî sûdewar bû ya birastî tiştekî niha ji ber bikin tune wek min got yani ne wek dema niha dema fireh dema bihê yani tenê in hebe in diçe ne hebe ne diçe işte kirde xero dimîne gorî kirdeyê tê kişandin tenê ev rêge senet birde li xwe baş binirin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti. Çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.
hatın Fergal Kurdi. İro emeç dema borya sade, ancij dema borya dedeyi berdevam bikin. Li cari emel ser lekerin gerguhez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gerguhez dema bori çava çedbe, em hin bubun. Nahaciş heke leker gerguhez be çava çedbe, em hini ve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekmiyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa metnekeye em bi hevdûre bixwînin. Merhaba hevalîzinar. Hêvî dikim rewşate baş e. Bibore, min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Te di nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Digel Slavan berîtan. Bila bala jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cinavkên tawan dihene, cinavkên xero tunene. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cinavkên me ne xero ne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Tek tek analiz edelim. Min nameyatta bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedir? Derfet değilken böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te nameya xodegot. Ez nehoş getim. Te nameya xodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivan dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedir? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted nameya xodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez nehoş ketim. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ez nehoş ketim. Ez nehoş ketim ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cimali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tüm Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan.
Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor, hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melvur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Me rojeke hoş derbastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vejm ratıştek negut. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şevake kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediliyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Viçi kri o neyi aldı? Kolaya zer cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüşünü yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Vej huarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal huarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batman mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin. Min name ekşen. Ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem. Eğer geçişli ise bükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bun varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözü tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk ya neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev nan xwarın u her vekidim bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubkrin eçedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil bun yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazınkır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. Av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi soruna cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile açedikin gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz o yüzden işte ezmirim diyoruz.
Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Huar'ın yemek yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Got'un söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihisten duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik, geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfaha bazant örneğin. Telin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseridigre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim. Ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor, nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğratacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiber kubreser harudumine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki huarın fiili, yemek yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tekşandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranin. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir.
özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmına dönüştü. Eğer ben burada sevhuar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, iki elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sev huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşil kerebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe, kırda harudumine, ve estu evsa berdevam dike, öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar, gırda ditave. İki, yapmanız gereken bireysel harudumine, nesne yalın halde kalır, ek almaz, büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci lekel gori bireysel tek şandın, fiil nesneye göre çekimlenir. Sizleri minakake kam hevra binirin ez kevok ditin. Ben güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı teve. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bireysel harudumine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yere gelmeyecek. Bireysel kevok yani bireysel amca şuhaye. Leker ligori bireysel tekşandın. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki men kevok dit ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki men kevok ditin ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu dit'indeki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var yani çoğul. Min kevok dit ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekilmiyoruz. Yani tamam kırdedı tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilani demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Bir huarın gergühezi zaten yemek geçişli.
çekimleyelim xwarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse xwar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Min, te, ve, vi, me, ve, wan, sevek, xwar, an için ne xwar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe xwarın an için ne xwarın. Evci dravşa pırcımaride tep karani. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil geliyor, bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya, işte vücudun bir parçası falan falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalan camedeha tatin, artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Minev peçvazikir. Arkadaşlar peçvazikir'in yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke kırın içe belekerek evleyker gergöheze. Em cmal derketinin emtün taksimi, burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor tamam, ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradım. Merol şeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın, bu bir geçirmek, güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhul olmasına rağmen merol şeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rol şeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün, yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla M'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vücudumun atıştek ne god? Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habittim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz, ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden, ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçvarne haznekir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname şand, aslında bu şandın fiili şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindari yekeye min ev hindari hinkera stadyen vargır. Unci dikaran li hinkera jibnerin naham pevraj şeklin. Kop peşi katakmi mıkın disa bersi ve en behevre bibersinin. Min do kuşken xwe û dîtin heye. Dîtin gergüheze. Em bi çav dibînin, yani parçekî çawa dibînin û ez çi dibînin bersif heye. Ji ber wî jî kirde tewya ye. Vê hevano bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pircimare. Me got em ê li gorî bireserê bikişînin ji ber ku bireser jî pircimare. Ez ê qaytefa pircimariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli.
Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden öznem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm did, burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık, did kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Didin. Didin arkadaşlar. Bunu da okuşken didin cevabı. Ez bi mizginire kabnerin meşin gergöze ne gergöze. Bi iğne kadiyaye. Anji hamul açemedi meşe. Anji çi meşin bersif tüneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bi mizginire du form hebu. Meşim anji meşiyem. Her duçi rast. Meşim anji meşiyem. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşiyem. Vaneame saat dipencan de hadin heye. Hadin lekereke neger göze hevanoşu. Belki bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiiliyle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için hadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ezin neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi xandın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tek ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul bükmetini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehwand de diyebilirsiniz, nehwandın da diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zolzane dohcilên xwe û şuştin. Min çi şuşt bersif hene ji xwe bersif diyar ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bitawe. Kirdeta wiyaye bûye zolzan nê. Heke bireser pırcımar be. Pırcımar, yekçimar be yekçimar. Kal biresere binirin. Cilên xwe, elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif u xwarin heye. Hevan xwarin gergöze idem vid zanen. Em devê xwe dixwin, yani perçek ile aşağı xwe dixwin. Anjî işte ez çi dixwin bersif heye. Ji ber wî gergöze, ji ber wî kirdeta wiyaye. Ez ê li gorî bireserê bikişînimedî. Bireser şîve ne duse şîvin. Tenê şîveke ji ber wî jî ez ê bêjim xwar. Kabinên bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Eger pircimar bêje ji ber ku biresera min yekçimar e, yekçimar ma. Te name nivîsîn. Hevano nivîsîn. Belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e. Biresera min li ber çavê min e. Ji ber wî jî gerguheze. Ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye? Tenê ne heye ne çû nivîsîma. Ji ber ku yekçimar e. Te name nivîsî. Te name nivîsî. Ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile
geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok dersiniz. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behvend. Yani sadece tekli olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Şimdi kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli değildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim. Eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi. Eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Ediyem zan çun neger göze. Kırdı harumaye. Jgol ezil gori ezi bikşinim. O neyniye. Ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatin İstanbul'e. Ez içi beycim. Hatin neger göze çod vaneye boride em li seri zal sekinin. Nexwazil gori kırdeyi bikşinim. Kırdı haruye. Li gori emirci em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me got bû di dersa borî de neger göze ji ber wê kirde xerumaye ji ber wê zêkorî kirdeyê bikişînim nexwazî çawa bêçim ji ber ku yekçîma re ew ket. Me çi gotu? Me gotibû qartafek kesasî hem tune ye. Ji bo evê heke yekçîmar be qartafek tune ye. Min ji zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêkerek bi kirinê çêbû be ew lêker gerguheze kirde tewiyaye bi reser divê xerû be min ji ber wê vêmînakî da lê ji ber ku pişt da çeke tewiyaye lê yekçîma re ez ê gorî yekçîmariyê bikişînim kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kırın yani şu keseki has kırın. Kırın ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın zelale, nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı yoksa kural bozulmuyor şu anda. Geli hevalin heyeca em hatin dawiya waneye xwe ev waneyekî gelekî giringe ev waneye borî û waneye bê. Ev her sê bi hevdû re girêdayîne ji ber wê jî bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micarekî gelek balkeşe lê bi vê micarê re jî tekildar e, em ê bi hevdû re binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli. Eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısım da özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların
böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bıkate ve Evanno. Geli hevalên hêja û xeratin pêrga Kurdî, em hatin wane nehemîn û îro mişarame di kurmancî de ergetiviye. Çoğun jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne, aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev mişare ergetiviye. Em ê vêga bi kurahî lê binerin di kurmancî de ergetivî çawa çêdibe. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacak örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişte olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk, çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempeşil liser minakam binerin ka ergativi jmara çi dibêje. Minaka yekem min sêv xwar. Ez çi fehm dikim di vir de? Min sêv xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte huarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne büküme uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werin min sêv xwarin. Ez ji bir çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gerguheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vî qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêvekê zaftir sêv xwarin, ango hejmara sêvan pirjimare. Ji sêvekê zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sêvan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em werin ya dawî min du sêv xwarin. Dîsa qartefa pirjimariye heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan çi xwe diyar e. Du sêv yani ji sêvekî ji xwe zaftire. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî van de her gande qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalno? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sêvê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Li ergativî çiye kam hinek dijî bi berfirehî lê binerin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Lêker her zaman ligori kırdeye tekşandın. Fiil her zaman özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Lêker her zaman ligori kırdeye ango ben tekşandın. Kurmancı da yaptış çavat be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative.
Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene demin bori de leker dibin bandura breser dedim yine. Led ve lekerame gerbi hezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde işte gitmek geçişsiz de o yüzden özne yalın halde. Ez çum ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Es seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhu. Sen elmaları yiyorsun. Evet seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her tim ligori kırdeyi hatek şandan. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sevhuar, min du sevhuarın. Ben elma yedim, ben 2 elmayı yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağını da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın, bakın bir bükme kalmamış, sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma, o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke breser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarin xwe jî dipirsin ka pêşî û min bêjin. Ev em nekê tiştekî cuda bikin niha, ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar, ben seni gördüm, bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni, sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani tu'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu didi, ben seni gördüm olmuş oluyor. Min tedid değil. Min tu didi. Min tedid değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurda ahıvın yani kurmancı zanın ergatifiye zav bıkarnaynen yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen perina beşim yani hen cihanda ez rusa beşim em ihmal diken em beşin min tedid lenna min tu didi. Bu hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak. Tu te olacak yani. Te. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. Te ez diddim. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek dit değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev dit. Min ev dit. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde am, we, anji, we, am ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, am, ditin. Kartafa pırıcmar yatış. Vergo am pırıcmar. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz am, bükümlü hali me, siz hun,
Ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, dietin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Hükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev dietin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında, yani nesneye göre çekimleniyor. Em berdewam bikin di kurmancî de ergativî. Diha pêgezên gelek ku bi kêrî me were hene divirde ya yekemîn du heptewang nayên bahevdû. Di kurmancî de du heptewang nayên bahevdû. Ya diyem ki di kurmancî de lêker her gün di goriya xerûtê kişenden. Gerçekten meşgul mevtiş gotin. Arkadaşlar birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de iki tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükümlü hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beya nezikte, kırda harüye, bresser ditave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin borda hekeliker ne gergehezbe disa kırda harüye bresser kıneşve. Eğer geçmiş zamanda fiilimiz geçişsizse işte ez şum ben gittim gibi orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişliyse bu da geçen dersimizin konusu kırda ditave tıpkı min dit gibi. Ancak min sev far gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz. Bresser karudimine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, ez'e göre çekimlenmiş. Ez dedi bizim. Tüyeme bibini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Biri yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdikeş metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu. Hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, bir yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtıkhuandın, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Van'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. Van bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu. O durumları koymuyoruz. Normal estedi bizim gibi yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Beli nahassaneki kuvvet bağırdık ben tevdizanen heyedifirde. Enlivistani binerin ka ergatvi çavahat diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabınerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye.
Kirde tawiyaye, bireser xerumaye, li gorî bireserê hatiye kişandin. Bi heman şekli. Dilên dixwaze te bibîne, dilê tiştekîne, kulîlka soruşînê tiştekîne, te ez pîr kirim lê dîne. Me çi gotibû? Lêkerên ku bi kirinê çêdibin, hemû gerguhezin. Pîr kirin heye, dîsa ji ber ku gerguheze kirde tawiyaye, bireser xerumaye, yek tawan dî yek xeru, û li goriya xeru, ango li goriya bireserê hatiye kişandin. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz, geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırın yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. İki, nesne yalın halde kalıyor. Üç, nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil Hindarya xwe binêrin. Tu çima min nabînî. Em van hemû hevekan bikin dema borî. Tu çima min nabînî. Çi bi hevalino dîtin lêkereke gerguheze. Lêker gerguhez be em niha hevokeke dema niha ye. Gerguhez be yek kirde ditewe evê bibe te. Bireser xeru dimîne evê bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame vererek kişandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir, öznemiz büküme uğrayacak. Tu t'ye dönüşecek. İki, nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. Üç, fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani de çıma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? De çıma ez, ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım, yalın bıraktım, yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev Pürtükan Duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü. Duhuyne okuyor. Eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi xarube, dve dahab tavan naim bahevdu. We, ve, kartafa tavan gebavecin, pırtuk, xwendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık Pürtükan diyemem. Çünkü iki tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ından zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, naxuyne. Kabinerin yek xaruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayan, dema fre. Emi vinaka vergerinin dema bori, xwendin disa vekvi. Xwendin gerguheze ve ev bitawe. Çawa bitawe ev meye, zozan meye, emiçi bejin, zozane helbest ne xwendin. Arkadaşlar aynı cümle
İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozanne oldu. Dedik ki iki tane bükümlü yan yana gelmez. Zozanne helbestan yanlış olur. Zozanne helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehvend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehvendin yaptık. Ez wan diacibînim. Dîsa hevokeke dema nihaye. Ez wan diacibînim. Ez ê vîneka bikim dema borê. Ecibandin bi andinê diqede. Bi andinê biqede gerguhêze, gerguhêz be. Kirde ditewe bi reser xero dimîne, li gorî bi reserê têkişande. Ez dibe min, wan dibe ew, min, ew, ecibandin. Dîsa ji ber ku pirjimar qartepa pirjimarî hatiye birde. Ew firavînê dixwin. Hevokeke dema nihaye. Xwarin gerguhêze. Dîsazê ev çi ye? Ev pirjimar ne ji ber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Kişi çoğul kişi eki almış. O yüzden wan, fravin, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevalno balaxwe bidin ev hevokeke dema nihaye diînin ew dînin ango mêvan pirjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pirjimariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de. Ê çawa bibe mêvanan fêkî anî. Mêvanan fêkî anîn. Arkadaşlar şimdi misafirler meyve getiriyorlar. Meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvana. Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik. Büküm ekini attık. Fake'i. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavang büküm kavramını bir daha bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bi hatire ve hevalin heca hatta vanaya be bi xwe mukatebin li xwe baş binerin. Gelê hevalên hêja û bixêratin fêrga Kurdî. Em hatin waneya dehem û kesên ku di Twitterê de me dişopînin bizanin waneya dehem waneya dawî ne ji bo asta diyemîn. Êdî bi vê waneyê em mijarên rêzmanî diqedînin. Ama ji bo asta diyemîn em ê ji asta sêmîn berdewam bikin dîsa. Mijara me ya îro jî di kurmancî de tewang e. Ya bi rastî me mijara tewangê me qedat me bi berfirehî dît. Lê me perçe perçe bi mijaran re têkildar me dît. Niha ez dixwazim wisa waneyekî dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê du waneyekî de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring e û gelek can de dersteve pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tawang yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emiciser van minakan ve derse bidomine.
yek biyek emi buxuynin, pişta yek biyek emi dıslayten davi de emi vanaka dubare dikin. Em buxuynin nave ve arine xoşe. Nave ve arine xoşe. Un çıt binin burada dihab tavan ke yek cinafken tavan dihe, yek çi kartafat tavan geye, me çi gotu bu ravekan de tavan tep karanin peyva davi dıtave. Eme kasektin berfrey lebinirin. Cek de cinafkeye herkes bu xazın nav bikarbinem ve ez naveji bitavinim. Ya diyemin pırtık li ser maseye, pırtık li ser veye. Herkes bu xazın cihe mase de ez cinafkek bikarbinem, ez disa cinafka tavan di bikarbinem, ez bejim li ser veye. Ya semin ez şive dixum, anca ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixum. Ya çaremîn min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tawya ye. Me ev her çarmînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tawyaye, yadın deşi me dîsa cihê maride me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tavang çava çedbe, yek tavang cinafken tavan di çedbe. Ez bawer dikim em tevêdî hînî vê yekê bûn. Cinafken tavan de diye jimara nas têne wisa. Cinafken me xero hene ez tu ew em hûn ew. Ev neka ditewin dibin mesela ez dibe min, tu dibe te. Ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hûn ditewe dibe we, ew ditewe dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinafken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinafken tavandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halini de görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci bıkartafen tavange çelbe. Bıkartafen tavange. Du cüreyin kartafen tavange hene. Yek binafkiri, yek ne binafkiri. Disa me biberfrehi ev mijar ditin hevalno. Em nici ser tavanga binafkiri biçin. Hekez beçin bave hevale. Vırda sfam dikim ku ev heval meye, jiber ku tawanga me bu hevalno. Heke ev heval nerbe, vek ali be, hozan beze çibeçim, ba ve hevali. Heke pırjimar be, ba ve hevalan. Her se hevokan dece, ez çıdıkım, ez peyva davi dıtavine, ulgori zayen de anjiyek şimariye, pırjimariye dıtavinim hevalno. Bıvan kartafan. Hekev ne kartaf buna vek cinaf buna mne bugota ba ve, ba ve vi, ba ve wan. Lez çıdıkım ez xwazim nav bikarbînim, le divê ez van navan kartafên tawange zêde bikim hevano. Pêşevke bifikirin. Mesela un dibêjin bavê wê an jî bavê te an bavê wek ez tu. Na em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa cihên ku em cinavka tawan de bikartînin gavan nav bikarbînin divê em kartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne binavkirî heke heval ne diyar be ev heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê, heke heval me be. Heke nêr be ez ê bêjim bavê hevalekî, heke pırjimar bin ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini
ayrı derslerde gördük ve bir belirtili bükülmekleri, bir de belgesiz bükülmekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve hevval dersem arkadaşın babası ama o arkadaş dişil. Ba ve hevval dersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril, yani erkek. Ba ve hevvalen dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse, yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa, o zaman ba ve hevvale diyemem. Örneğin eğer dişil ise ba ve hevvaleki, artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Ba ve hevvaleki, herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Ba ve hevvallen bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım ba ve ez demezdim, ba ve min derdim değil mi? Benim babam demek için. Ba ve min derdim. Ya da ba ve te senin baban. Ya da ba ve vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Böyle hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatnıcı servi u gelek dertke peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a bnafkiri ne terkaz bu yani vakreges zavnet hat bu karayın u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti. Ben bejim ba ve hevvali emni karın bejim ba ve hevval. Le dihın cihande ev tiş guhere ev kartaf peyve guherine u her du karanci dinav geldi zafeye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Ba ve holzani dibe ba ve holzen. Ve hatta na bawardikin bistiye em dibêjin bavê hozên an ji qewmê ji agrî qewmê ji êgir ev î ve ayê diguherîne dike ê î ayê diguherîne dike ê ava çemî î êyê diguherîne dike ê û dibe êdî ava çêm berfa çiyayî ev î ayê diguherîne dike çi berfa çiyê her du jê halên tewandîne. Behna nanî î dîsa ayê guheran bû behna nên. Dengê şivanî î dîsa ayê guheran bû dengê şivên. Bêrîkirina welatî î dîsa ayê guheran bû bêrîkirina welêt. Ji bajarî î ayê guheran bû ji bajêr. Deriyê xaniyî î ayê guheran bû deriyê xênî. Ûn çi dibînin gava a an jî e hebe dipeyvê de carna ev kartafa nêr wê peyvê diguherîne û van tîvan dike ê hevalno. Her du bikaranî jî rastın, her du bikaranî jî dinav gelde zaf hene, hatta ez dikarim bêjim ev neka zaftir hene, ev halên guherî zaftir hene. Arkadaşlar şimdi daha önce iyi büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali ama eskiden mecbur değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, çem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. İ a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. İ a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz.
Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede A ya da E varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki form da doğrudur. Her iki form da karşımıza çıkabilir. Em ravekirine bu huyunun peyven ner en ku dixwe de a an jî e dihewînin heke qertefayiyê tewangan nêra binavkirî bigirin, ev tîp diguherin û dibin e. Qasektin tiştê ku me got yani. A û an jî e hebe, êdî ew diguherin dibin e. A an jî e hebe, êdî diguherin dibin e. Her du bikaranîn jî rastin. Nebêjin yek şaş yek ne rast. Her du jî bi heman şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer A ya da E varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belê niha jem hatin di serê wanê de me çi got pênc hevok hene, em ê ji ser van pênc hevokan em ê waneya xwe rave bikin. Hevoka yekem çi bû? Navê wê Arîn e, navê Arînê xweş e. Hevalê me çi gotibû? Di ravekan de raveker ditewe. Ango tirkevî ew e, isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevalê raveker kurmancı da pırani peyva daviye emveş bir nekin o berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin Naveve onun adı. Naveve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi naveve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çi bu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan emçi dibinin peyva davi disa tavuyaye dıvırda ravekere tavuyaye uprışımare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekan de raveker dıtave. Ya diyem çi bu? Pirtuk liser maseye. Herkes bu xwazim cê maseye de cînaf bikarbînim. Pirtuk liser
V'ye. Raveknavi çevanıme çi gotu bu? Navderin ku piş daçekan tên dıtavun. Peyvin ku piş daçekan tên dıtavun hevarlo. Bak, ez ji batmanê me, ew batman jî tawan gene wisa piş daçek ve dıtavı. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye masanın üstünde, burada liser üstünde lafından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz, yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım, liser veye diyecektim. Ya da bıtere, bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim, Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pişta çeken dibinin ku zıttaviyaye herkes bu hazım cevide disa cinaf bıkarbiri meze bejim ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişli olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Dnavbera wande buradan projmarek dibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekenav buyam karbu ez beşim dnavbera hevalande kartafa projmarek karmi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar. Edatı da görüyoruz burada. Dnavbera wande onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o ın halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez ji batmanê me em dizanim pişta çek. Ditawe ez ji batman me şaşe. Ez ji Ahmet me şaşe. Ez ji batmanê me. Dîsa ji ber ku me got bû bajar me ne bi qartafa tewanga me tawiyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki J ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz J kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey edebilirdik. Ez juve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum anca şive de buhazım ku cinab keki bikar benim ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada tavinim hevalno me çıgotu bu dıdem uraveyn ko kademan hatep karanının de vakteman ha demabeya nezik ravaya fermani ravaya hostek o her vakitin bir eser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emliminakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan
bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal one dokuyuna onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi ez dikim ve bibinim, ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine bixwe. Ya burası ve hevoki çiye tu xwarine bixwe. Lê me gotu bu çi em dikarin bêjin xwarine bixwe. Em wisa jî fermanê bidin. û çi bu me got wek ev mesela yani ravên fermanî de ji ber ku koka de min hatê bikaranîn bire ser tavuyayı. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldı. Her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir tipinde durum farklı. Onda zaten emir tipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pirtûkê xwend ancak ez cihê min de bixwazim navekî bikarbînim berîtanê do pirtûkê xwend. û her du hevokan de jî halê tewandê dibînin çima hevalno kesên ku waneya dema borî temaşe kiribe baş dizanê divî micarê di demên borî de hekelê ker gergü hezbe kirde dıtawe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pirtûkek xwend, ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Bakayım başka söyleyecek bir şey. Bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanıza oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka demaboriyê ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Hekez bixwazim cihê vî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim wek Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazî te kir. Gazî kirin lêkereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî te kir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini
biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan, hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında, hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Türkçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. وقت من سری درس وانه داشتی گفت ما افتش ندید حتی ha es çum male es çum vedere. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyordu. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih dıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih, yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda, yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun. Örneğin gelmek, hatin. Örneğin ketin, düşmek. Frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin es şive dokun dersem orada özne, nesne, yüklem, ama es çummale dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu, yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez çimale, ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikim biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazdan dibistane, çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi. Tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Beli em nihacı hatin hindariye ki divande emme bijardeler rast emme hil bijerin nave çiye. Nave mamoste çiye. Nave mamoste çiye. Anji nave mamosteyin çiye. Bersiva rast ki jane hevalno divirde rave ke mego rave kerdi tawe ango bersif halet tavan diki jaye nave mamosteyi. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık jı cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Şu ne eve? Hevalno i tawanga nere leme gotu bajar meneç berwi i jinabe
Şissem Suriye. Arkadaşlar aslında iyi de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden J Ahmedi dememem gerekiyor. J Ahmedi demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela J Ahmedi değil de Ahmediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama J'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Xwendekar diçin an dibistan, dibistaneke dibistane. Divê me çi got bi hevalino ev hokerê cih ditawiya ev jî bitawe kîjan tawan virde xwendekar diçin dibistanê. Ev veqetandeke netawange ev jî ji halê xeruye. Qala tekir qal kirin lêkereke gerguheze ev hevok hevoka demaborî hevokên demaborî de kirde ditawe ez ê halê tewangê bikarbînim ev her du jî xerûne nabin ango cevap B ye bersivame B ye. Wan qala tekir. Kaç min re çayeke tiştek dagre. Me divê wanê de nekot lê me berê gotibû. Çayeke qaçaxê an çayeke qaçaxê an çayeke qaçax. Pêşî hûn bifikirin. Bawer dikim hûn jî dizanin. Bersiv çi ye varno? Bersiv çayeke qaçax e. Ji ber ku ji bîr nekin nav dêr ditewin. Heval nav ango renkler natewin. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Em warin ya şeşemin meyvan nahun tıvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bireser ditewe ez halet tawange bikarbînim fravîn xeruye fravînên ev veqetandeke netawange fravînê tawange bersiv aye. Hevokeke dema bê heye ez ê bibînim ez ê hevala bibînim hevalekê bibînim an heval bibînim kîjan rast e hevalno me çi got divê bireser bitewe di dema bê de newsa şu ev xeruye ev qet nabe hevalno hevala ev an netawange divê ez bitewînim ev av veqetandeke wek diya min ev netawange nexwe çi be ez ê hevalekê bibînim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, hevala bibinim. Bu yanlış hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil vekatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeye bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema borye. Dıvırda cinaf bütünle nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Bakku mercebin le bersiv de min vek me kabul kır. U dive ev nave me bıtave. Ango bibe arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişli ise özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev wanec bo ve Sudevar bu ve Hindistan femkirin. Hatta wanê ki din xwe baş binêrin wek min got ev wanê dawiye lê em ê hin waneyên din jî em ê çêkin bi hev re em ê hin micaran bibînin. Hatta wanê ki din li xwe miqate bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece
örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka biz onları değerlendirmek için okuyoruz zaten. Diğer dersi görünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we بدأت مخرج رياض كده خكي سوي درجة أسنين بيشم قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي وده عليك yes, thank you for much watching. It was the كان بس شو بكم يا جاردن es wieder it's habe ich schon was schau bekommen. I mean it's a good wish. لا çekin Jordan bedre Jordan. Mrovenjus pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenjus Ez vedere sam okuyayım. Kendimin harcı var kumun botta vedere sam Türkçe bu. Tamam vedere şey acaba bu gönlüm benim şabatma dizaplar. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi diyeceğiz ki evvela da gibi çal. Ay. Şimdi sabecim ha. Ez vedere sabecim. Ah. Zor. Hevdeydi çoğu zaman farklı diyeceğim go taktırım hiç nektim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Pardon. Metekem'in benim bir halam var diyor. Selam bezledim bebeğim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam ez iş yardım hindariye desbettim lanet öyle. Endameki meyedin şeheye. Anne. Endameke meyi hazredim bebeğim. Endameke meyadın şeheye. Endameke meyadın şeheye. Onunla çok mutluyuz. Hani siz biz farklı ben söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyor. Evet. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçene bu disa. Bastian. Emme varın. Biz geleceğiz. Evanım bu börük. Medeniz büyüktür. Abi hiç büyüktür. Evanım yüksek kırıncımız büyüktür ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Evanım böyle saçıyor. گلی هوالین هجا برنامه me davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatri ve ya xapna kırdene bu ya kamam ses carek edin bikrin Gelli hevalin heja luha başkınların luha mukatebin behaviya hevdetleri. Eyvallah anaya girdin. Allah Allah. geli kurdi ezeneja khayratun ferga kurdi
Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurulu İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani Diller Kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin hayır hoş yeri. Dili hevalên hêja muxêratên fêrgeha Kurdî îro em dest bi asteke nû dikin, em dest bi asta duyem dikin. Ev wanê jî waneya yekem a asta duyem e. Em ê di vê waneyê de di dema niha û dema bê de analîza birêserê binêrin û her wiha em ê hînî mijareke nû bibin. Tewanga nebin avkirî. Ji xwe asta yekem de me dema niha û dema bê bi berfirehî me dîtibûn niha em ê li ser birêserê bisekinin. Yani object, nesneyi bisekinin. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Tawanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Tawanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Kürtçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalji em derbasi dubaraya dema niha bibin. Hevano wek me got şuha me berfrehi me dit dema niha. Leker çava çedbu em peşi ser minakeki biçin. Ez diçim. Burada dı yekeye kartefa dema niha. Çe heye koka dema niha. Ujbo eze im heye kartefa kesane. Her sittin bahevdu. Edi lekere pektiğinin dı dema niha de. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mesi cureyin lekeran ditibun. Xaru, pekati u hevedudani emin niha yek biyek minake wan binerin. Leker ke xaru xwarin emzaf bikartinin. Kokavi tene xweye em çawa dibêjin di dema niha de ez dixwim ançe ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatê hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano yê înê dixedin zaf hêsan, em tenê înê davêjin û kok dimîne destê me de. Wek mînak kelîn lêkera me ye, gava em înê bavêjin destê me de tenê kel dimîne, kokavî. Gavaz bêjim av dikele, êdî ez wateya av niha dikeleyê didim. Anjî av nakele neyên ya wê. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn, ev ser mînakê vê cureyî ne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanê rêya wa, em çi dikin andinê davêjin cihê de întînin. Êdî kokak kelandinê dibe kelîn, ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin, kelin kokak kelandineye, kel kokak kelineye.
Lêkerên ku bi pêşkirê çêdibin hinek diguherin hevano me astayê kem de me gelek car me binê wî xêz kir. Me got kurmancî de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyniye her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ya bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke dine, êdî ve hatiye pêşawî bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenê kê ye? Ji ber wî jî ez diye yani qartafa deman ha ez dixim vê derê nîve ve û kê ye. Yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha qartafa neyînî jî tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên heve dudanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan pêveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên heve dudanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn, ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e, amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenê kê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di astayê kem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît hûn jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û temasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar, şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Lêker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak Harun yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. Dı getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PK yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elinize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek. Hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi.
Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep ke'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKH konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kırın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ezduhum, nahum, abdikele, abnakele, evdikeline, evnakeline, tuvvediki, tuvvenaki, em amadedikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahaceme derbaks dema bey bibin. Dema bey de işte koyam dema nahahim bibin kareme hesantre jiberku disa koka dema nahaye. Leker çava pekti edidicihe D'ye de b heye. U koka dema naha heye. Disan koka dema naha bıkartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me ev leker ditibun. Koka valçi me ditibun. Naham teni minakem van binerin. Çava çetbet dema b de gavaz beşim. Eze bukhum. Dvırda d, anjime gotu bu ve eftef dema b de deyim karani. Edi em duyar atkın cevi deşik. Bu dinin lekerame der kere peşeme. Eze bukhum. Anji neyinyavi çubu eze nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bükeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şehine kıraştı göre. Evneka bu hemen şekli çedbin le gaval le kerek bu peşkireki çebe em kartafa buye bıkar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bıkartine em ne bejin evci şaşın le standart ede em musa kabul dik. Yani kartafa buye em bıkar naynen. Tuye veki, eze çekim, eve raze, vişikli. Hevacudan işte sab hemen şekli emi amade bıkın. Vakımın got yani pişti koyam koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zapçık naguhere endisaj birnekin neynya ve gneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Vak senin necbo demabe. Gava ferman edecim. Gavaz bejim. Ve xarne buxwe. Eskarım disa bejim nexwe neyinyavi. Yani ez bıye her tim davişim cevide nediyim. Evet arkadaşlar, gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka demanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? D'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için D ya da burada yazmıyor ama V, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Bakın burada D'yi attım, artık B getirdim. Ezi buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av D bükele. Ne yapıyorum? D'yi atıyorum. Yerine B getiriyorum. Ya da eve bükeline, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok.
Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye ve nekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xemmina kabidin. Ve kavaz beşim keçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu fazım cihe ve de nav bikar binim. Ez beşim mesela vek minak zozan. Herkes beşim keçal zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bıtavine. Çima ve bıtavine mevcidiyeti bu. Zırave kandeya duyam her tın bıtave. Nexwazi çawa bêjim ez ê zozanê bitewînim, ez ê bêjim keça zozanê. Çima ez êyê bikartînim? Ji wêyê êdî bu keça zozanê bi heman şeklî heke kes dîsa jin be yani me be bavê sultan na bavê sultanê. Hekez bêjim keça wî an jî bavê wî ez ji wî wîyê fehm dikim ku ew kes mêre. Zayandavî nêr em wisa bêjin. Hekez bixwazim cînavkina nav bikarbînim. Yani ez nav bidim, ez nebêjim wî. Ez diyar bikim ku ew kes ki ye. Ez çawa bêjim? Keça adar na, keça adarî. Dîsa ji wîyê îdê û te peyvan nêr ditewîne. Bi heman şeklê bavê hogir neraste bavê hogirî de em bitewînin. Hevano me gotibu pêşî qartefa yani tawangan nêr ne mecburiye. Pêşî ne mecburî bû. Lê êdî mecburiye êdî em baldar bibin û em bikar bînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fehm dikim ji wanê fehm dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Herkes bixwazin cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em di vir de jî dibînin ji xwe. Di vir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tawankê çawa diyar bikin di navan de? Pêşî bifikirin hûn ditewînin an na. Heke hûn bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi qartafên tawankê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sultan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan
bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça, Adari ya da Bave, Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Echawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolza'nın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Ancî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Du heb xer û nayên bahevdû, du heb tewang nayên bahevdû. Em dîsa bahsettin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisetin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne tewakê be. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînan. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xerû nayên bahevdû. Divê yek tewandî be, dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dipelîne tamam mevdî. Divir de pirsgirêk tune. Lê herkes bêjim av, ew tişta ku dipele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî edev divir de bireser tewiya ye. Hevanı bila bala ve bikişine melekera kelîne dîtibû lê divir de cih nagre. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bireser nagre, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirînê, ew vedike tamam me fehm kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev e bûye ê, wek em dibêjin ew pacê vedike, ez pacê vedikim, tu pacê vedikî, wek pacê, em wisa dibêjin, ya bi ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim biresera xwe. Em amade dikin, tamam divir de tiştek tuneye. Lê heke bireser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nêniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade bikin, me ev dît. Lê heke bireser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êye ditewin, tiştên nêr bi îye ditewin, tiştên pirjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez karim vir de bêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be ez dibêjim ez sêvan dixwim. Yani ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Dema niha û dema bê de bireser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim.
Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez sevduhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze sevduhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandım fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksan ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve duhum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bnafkri, tavanga ne bnafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bnafkri ne bnafkri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es-seyve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik. Kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es-seveke duhum. Es-seveke duhum. Ben herhangi bir elma yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma. Hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben
ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki etkiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnan benim. Es hevalnan benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkiri yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i, eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihal jem derbasi hingariya xwe bibin ve kerga. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiyê dike, rengên mor jî qastan mêtiyê dike, kan bi hev dûre binêrin. Ez kes nabînim. Hevanu binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be, ez kes nabînim, wate hinek kêm dimîne, wisa qels dimîne. Divêz biresera xwe bitewînim. Di vir de bireser şîne ango, ev kes mêre, ez qala mêrekî dikim. Nexweze çawa bêjim bi tewangên nebinavkirê me dakirin. Tewanga nebinavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Em divir de em bitewînin. Em çima bitewînin hevano kabin erin me gotu bu her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasyen ve hebin taqaz li astayken binêrin. Xwe wana xwe jî nedirêjin û ev tiştên giringin. Heke hûn bixwazin zimanê xwe bi pêş bixin. Ew li gund ye. Heke vê derê jî nebînin. Heke ez bêjim ew li gund e ez zanim ev zaf tê bikaranîn. Lê hevano li gorî rêzman ev kêm e. Divem tiştekî nû lê bikin. Tam binêrin bersivçiye. Ez ew li gundekî ye. Ew li gundekî ye. Ez çi didim wateya ve li gundekî ama ew gund kîjan gunde em nizanin. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev ligund, eğer ben ligundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar, yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiyasen bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitewînin. Ve emi tawanga nebinavkirî bitewînin. Şo ji rengê wî jî diyar e zayin dawê em ê çi bêjin? Liser paldankekê rudnim. Min ev mînak ji ber vê da hevano maleke mezin
maleke masın, vırde ve katandeke, hem vanaç bir nakın, vırde püştaçet tavuyaye, şbervişi kartafat tavan geldiye. Eke u eke lihevdu nefın. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemasın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime. Ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden ser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bükre. Ev diyare kubresere çi bükre kras bükre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırde deven bresere bıtavinin. Şibarku dema beye, dema beye de breser bıtavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwazi şava bejim. Kraseki bükre. Ronahi dike tiştek bıxuyne. Dîsa divê bitawe, pozisyona breserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çekşî ditawe. Em ê divir dita wanga nebin afkirî bikarbînin. Welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedgere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike ji welatekî divir de tawan ge. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Jivelateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor. Herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz. Çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetandek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneya xwe hêvî dikin waneyeke bi kêrhatê bu sû dewar bû heta waneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevdîtire. Eli hevalin heca muqeratın ferga kurdi ev waneya duyem asta duyeme ve waneyde me hın gihanekin bingehin bibinin gihanek çi bu peşem bersva ve pirsebidin gihanek hevalno hevokan anji peyvan bi hevdure gredide yani em tiştenkin em bisaya gihanekan edi direç dikin hevokin direç kompleks saz dikin ve waneyde eme gihanekin demki binerin yani aliye deme ve eme bi hevdure grebidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku, zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde very önce anlamını veriyor.
önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Naham derbasi vanaya xobibin. Peşi pişti kuti. Em lehevoka xobinerin. Eze biçim mali. Eze şive buxum. Binerin. Ya yekem çiye? Çuna mali. Ya duyem çiye? Xwarna şive. Eze niha vaneka bihevdura grebidim. Peşi çuna mali çedbe nevsa. Eze bejim pişti ku ez biçim. Pişra çedbe xwarna şive çedbe. Eze şive buxum. Peşi diçim. Pişra dixum. Pişti ku ez biçim mali. Eze şive buxum. Ev ki binerim bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tuneye, divir de ê tuneye ji ber ku ev ne demeydi. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlemize bakalım. Eze biçim mali, ben eve gideceğim. Eze şive buhum, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Türkçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim mali, eze şive buhum. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binerin, limina kan binerin. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixabitim newsa, pêşî dixabitim, piştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tuneye, divir de dema bê heye. Piştiku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekem e, çêkirina sparteka, ev ya duyem e, raketim. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tuneye, ev hevoka dema bê ye, ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, van de bi dike tevano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim, piştî ya yekem, ya duyem hat. Dîsa ev bibuye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi divir de ketiye, derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem de, piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştiku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştikuyla kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili.
Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştiko ez bıhabıtım. Ben çalıştıktan sonra ez behna khobedim. Dinleneceğim. Ben dinleneceğim. Piştiko ez spartaka çekim. Ödevimi yaptıktan sonra ez rakevim. Uyuyacağım. Piştiko virüsa koronayı hılas bübe. Koronavirüsü bittikten sonra ez bıgerim. Ben gezeceğim. Piştiko ez de bıgerim. Seni aradıktan sonra jimali derkeve. Evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve. Burada artık b'yi görmüyoruz. İşte İbrahim'in pakıcı bike, abim temizlik yaptıktan sonra evcimre kahve içecek. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için kırın, kırından kırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve kırın değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Kırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Kırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şeyi yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcam varım berikuye. Emdisal hemen hevokebinerim. Eze biçim mali, eze şive buhum. Şiya yakem çiye, eze biçim mali, çunda maliye. Ya duyam çiye, pıştaşçıdıkım. Şiv duhum, eze şive buhum. Hekep pişti kubuya, mebgota pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum. Mevederi femkir. Nahazi çi bejim, eze berikuye bejim. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Eze kenge biçim mali, beriku şive buhum, eze biçim mali. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nahalci emli minakem berikuye binerin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabınerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Ben webbinin. Peşi diçe mala ciranan. Pişracı diçe suke. Kabınerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çağa girebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa cihe ku bıkhane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım. Divê ez vî karî biqedînim. Berî ku ez razim bey razina xwe, divê ez vî karî biqedînim. Berî ku tu werî li min bigere. Tu hê nehatiyî, lê berî ku tu werî li min bigere. Hê hatina te çê nebûye, tu hê nehatiyî, lê li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim me êdî ev derme fehm kir. Berî ku zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin.
Pêşî em amadehî dikin piştre zivistan tê ne wisa. Yani bey ku ev zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din berî ku ez te bixim bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim hêmil te nexistiye. Berî ku ez te bixim bicehme yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beri kudiyamın bitesuke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. 2'den önce olan olayı söyledim ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Berikutu verilmin begere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, 2 dediğim olay gelmesi. 2'den önce diyeceğim yani. Gelmeden önce bunu vurguluyorum. Berikutu veri. Gelmeden önce limin begere beni ara. Beriku zivistan vere emehin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emehin amadehiyan bakın. Beriku ezde bıkım bicehmecvir. Seni dövmeden önce bicehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? 2'den önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Em werin demakuye. Med astaya kem de ev mişar diyeti bu. Men naha cardin lebnerin. Ligori mantığa demeye mübnerin. Es de dibinim. Es kev hoş dibim. Hevanu divan her du hevokan deçi. Emin havaneka grebidin. Ledi her du hevokan deçi. Ez naxwazim bine kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Este dibinim, ben seni görüyorum. Eske hoş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku estedibinim, seni gördüğümde eski hoş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava estedibinim, eski hoş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o
seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nahajı emminaken dema kuyabilirim. Dema baharte kulilk vedibin. Dıvırda ya gring boğumun kijan peşi, kijan paçin ne ebe. Ev ve buna kulilkan bir bahar içeride. Evet. Şber veje dema kuye ve kreditim. U hevalnome gotubuş bu dema kuye bir taybeti. Ev kuhnek opsiyonele medastayken de gotubu. Un hacı dibinin şuay. Kutneye. Und karın bejin dema kuyci, und karın bejin gavacı, und karın bejin demaçı. Dema baharte kulilk vedibin. Mina kadın dema kuam verin cemhev emhev duhem bezbikin. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring çiye ev du buya civak hevin ez binevi xezdikim. Çiber vi ez bit dema kuye ve kredidim her du hevokan. Dema ku ez linçeyan dinerim ez aciz dibim. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring acizyamın u nerinamınan nuçeyan bi heman demeçet be. Evet, çiber vi ez disa dema kuye bir kartinim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre ne eve, ya giring çiye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin eve. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî peşi günde min hat biram ez vanka naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne giringe kîjan peşi kîjan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema kuye ve kreditim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema baharte kulilk vedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema ku'm verin cemhev, emhevde hem bezbikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nuçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebiliriz? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var, hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum, sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden dema ku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Dema ku'nun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevirisi oluyor zaten. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Dema ku gundê min tê bîra min, köyüm aklıma geldiğinde girî dikeve qirka min. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Girî dikeve qirka min bu bir idiom, deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları dema ku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwe binêrin, hevalno dibe hindariyede em bi du şeklan em hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê piştre, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Nihan bir yar bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çêkirina Spartakan, ya duyem çiye temaşekirina fîlmê. Nexwaz karim bêjim
Pişti yekem duyemti. Ançı beri duyem yekemti. Emi bu her düşüklancı çekin. Em binerin. Pişti ku Spartaka xwe çekim. Ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Berevajî vê hevokê çiyevalino nexwe wek mantık berê ku ez fîlmekî temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berê ku ez fîlmekî temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe hewa zav germ dibe. Ez naxwazim binê ew kê xêz bikim pêşî havîn tê an piştre ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim ez ê bi dema kuyê ve bi hev duregirê bidim. Dema ku havîn dibe hewa zav germ dibe. Anca ez karim bêjim dema havîn dibe hewa zav germ dibe. Anca gava havîn dibe hewa zav germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê Spartaka xwe çêkim. Ödevlerimi yapacağım. Birinci olay. Piştre ez ê filmekî temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Piştî ku Spartaka xwe çêkim ez ê li filmekî temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li filmekî temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştî ku em bexdanûsan biçînin maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe, havîn dibe hewa zav germ dibe. Yaz oluyor. Hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden beriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav germ dibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heca em hatin dawiya waneya xwe. Ev wane hinek waneyek wisa hurgulî bû. Em ê dê me tiştên bingehîn me çareser kirin. Niha jî em hurguliyan dinêrin. Hevokên dirêj em saz dikin. Hêvî dikim sûdewar bû. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar.
Evi hevalin heja xeratın ferga kurdi. İro mijara me diveti u divetiye. Med asta ekem de divetiye bi berfrehi diti bu li ev her du zaftên tevli hev kirin. Ji hêla watê ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevli hev kirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde diveti ve dibeti kavramlarını işleyeceğiz. Diveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk kipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Diveti dediğimiz gibi zorunluluk kipi, dibeti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi wanaya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez neçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Evê dî di hevokê de bu pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyînî, rayeka dema niha heye çe û qartafa kesane heye wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi got bû? Hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin em çawa neyîniya wa bi dest dixin? Gava em biyê radikin cêwî de netînin ew ê dibe neyînî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyîniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neyînî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zav tê bikaranîn, kokawî tenê çeye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesane tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî, kirde xerûye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, kokawî tenê xwe ye. Em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê bi rabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyare ku bu pêşkirê çêbûye, di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim, divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim em nabêjin, rabim. Divê tu rabî, divê ew rabe, divê em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim, divê tu ranebî, divê ew ranebe, divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Divêtî ew qas bu. Arkadaşlar divêyi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divêyi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kirde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêti için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yi atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi şeklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi şeklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêti de değil.
B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken b'yi atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi, gelecek zamanda böyleydi ya da yakın gelecek zaman mesela as the biçim gitmek üzereyim. Orada b'yi gördüğümüz her zaman b'yi atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çun çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Ve ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Ve ez biçim, ve tu biçi, ve ev biçe, ve emhun ev biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, huarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yi atıp yerine ne getiriyoruz? Yine raika demanha yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Ve ez nehum ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Ve tu nehui, ve ev nehue, ve emhun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi? Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yi kullanmıyoruz yani. Ve ez rabım ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Ve ez rabım demiyoruz. Ve ez rabım diyoruz sadece. Ve tu rabi sen uyanmalısın. Ve ev rabe o uyanmalı. Ve emhun ev rabın biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve es ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve emhun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe kuyabilirim. Çoğuk vate dışbeçi dışbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebinerin. Dibe ku ez biçim amedi. Dibe ku ez biçim amedi. Em çi fehm dikin jibir? Dibe ku ez biçim amedi li dibe ku ez ne çimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amedi. Tişteki uzatınaya. Teni ihtimal ekeyed burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez ne çim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekti disa ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimal ekeye. Hevano. Dibe tena sere xwe dibe lêkere jî xwe ji vir tê lêkera bûnê tê ji lêkera bûnê tê ew kartafa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyem kartafa kesaneyê dibe kabinên çawa pêktî gava kesek ji were bêje wek mînak em qavekî vexwin û dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kekê burada. Yani ne tekaziyek ev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedik bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki
Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibe ku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim ya da belki Ahmet'e giderim. Bu yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dibe'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dibe'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dibe'deki gibi. Olumlu için b, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe derseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. E ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'i. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcan miyake xwebinirin. İro hava be'avre dibeku baran bibare. Em havayı dinlerim. Dibecin İro be'avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne tekaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Und karın cihe dibekuya da belki eci bikarbinin vaktidir de belki em ve havine biçim veled. Belki em ne çinci. Dibeku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tebibinim. Le dibeku ne binimci. Kabın erindir de için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandari. Le dibeku biçinci. Yoksa dibeku biçinci. Gori evi hat yakışandın. Karimin zahfe. Dibeku ez dereng verim mali. Disa ne sersa disa de. Belki dibeku zu verim yani. Karimin heki bıkada ezi zu verim. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava be'avre. Dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu. Yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hesam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hesam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku ez carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişi eki ez için. Dibeku ev ne için meyvandariye? Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ez dereng verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ez dereng verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna himkereye çon burada rupeleji dibinin karin lejbinlerin divre dukesene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binerin felat beje sinem yepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin stace bikim dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim.
Tuye çibiki kabnerin. Dibeku ez piştivi dest bir lisansa bilind bikim. Le dibeku ne kimji. Ne sersa sebev ihtimal edilirdi. Ez kari rojnamegeriye bikim. Dibeku ez televizyoneki de bixebitim. Disem dibeku dibinin. Le dibeku ez nexebitim. Ev ne teqeziye. İhtimal heyji. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniye bikim. Xostekekiye, li gorî wî xostekî ihtimalekiye ji bo felatê. Tu yê li İstanbulê bimînî? Nizanim. Dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek ipucu jî dide me. Nizanim. Dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare, yani ihtimale ji bo me. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Kabnerin. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Belkî nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Tenê ihtimale. Felatçı dibece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belkinin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem ki pişti zanige çipiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine bu ile oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapacağım. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem, nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari rozname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniye bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul'u bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yani kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu nizanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Amed'e. Amed'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Amed'e. O dive'den ben anlayacaktım ki ben Amed'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Amed'e bixebitim. Belki ben de Amed'de çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibeku. Nihami her can benim bahevdu. Em duhab minakem vek hev binirin. Dive ez biçim zanın gehe. Dibeku ez biçim zanın gehe. Li her du minakem binirin. Cuda hiç ye. Dive ez biçim, dibeku ez biçim. Dive ez biçim zanın gehe de sersa disat takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin bo mümküneye. Dive takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevokat biyen de dibeku ez biçim zanın gehe burada ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi. Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım.
Divê ez biçim zanîngehê, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanîngehê, üniversiteye gidebilirim. Divê ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Divê ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Divê ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanîngehê yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Divê şapkalı e, dibeku şapkasız e. Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe e. Bu da divê e. Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dibeku diyen var. Mesela ku'yu dibe ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dibe tek başına, dibeku birlikte. Hani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dibe'de kesinlik var. Dibeku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi hindarya xwe Burada hevok hene emeli gori kevane biguherine. Serimin değişe eze biçim nexoşxaneyi. Emin ve hevoki bi divêtiye dîsa saz bikin. Serimin değişe tamam. Nihaze divê bikarbîne. Divê dihat serî. Ve ez biçim nexoşxaneyê. Arkadaşlar serimin değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divê yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serimin değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için divê başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine b ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexoşxaneye. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümleçe karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye ezi, şi ve buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunları da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran tüneye elektrikler yok. Dibecin hatta var için nayi. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibekuye çekinç. Berku cuateci diyarı dibecin hatta var için nayi ile takaz nizanı tenevulsa dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emi çava beşin ceyran tüneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin vere vederi. Gazete dikin vere vederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazetedeyken seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazetedeyken dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvetuveri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevale min duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev de fikrin ku biçinin suya kurdi.
onlar Kürt Enstitüsü'ne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku divre taqazit tune ihtimal ki. Nexwe me çawa bêjin hatê vederi bi heman şekli dimîne ya din de em êdî xwe diyar em dibe ku bikarbînin. Hevalên min dixwazin hînî Kurdî bibin. Dibe ku ew biçin enstitüya Kurdî. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt Enstitüsü'ne gidebilirler. Yani, ya da şey edebiliriz. Belki o bütün enstitüler Kürt değil. Belki Kürt Enstitüsü'ne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gelê varên hêja em hatin dawiya waneye xwe. Waneyeke xweş bû yani di jiyana rojane de ev micar zav tê bikarin û zav derdikeve pêşa me. Ji ber wê jî mixwastem hevdû her duyan rûbirû bikin û hîn bibin. Hatta waneyeke din xwe baş binerin bi xatirê we. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêda Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn ji wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin. Ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşmet nafı bıxının. Navimin sozları. Xuşkeke min heye. Navi xuşkamın ruşene. Ez o xuşkakı sıbıhan zura dibin. Ez buxu hişyar dibin. U xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zav hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar. Bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez xuşka xwe sıbahan zurat bin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem xuşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak xuşka xwe daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bi xwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Xuşka xwe jî hişyar dikim az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda xwe kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine xwe kullandık. U derdikevin derve xwe dilîzin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz.
kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla şey olan, tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Kürtçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Kürtçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Kürtçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ezce kuşkaho zafezdikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê cînavka vegerok xwe tê bikaranên. Çi dibêje di vir de hevano? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tune ye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binêrin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe di vir de heman kesin. Kesek te neheye. Keseke duyem tune ye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cînavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan ji kesa duyemin. Kesekî kur hemberî me wek numune. Ji ber wî em dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Di vir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevalno. Ji ber ku ev kesa duyeme, an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem, an jî kesê yekeme. Du kes hene di vir de, ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin di vir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum rewşa yekemde diyor ki bireser û kirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise, yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Ez xwe dibînim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada xwe kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçe'de de ben kendimi diyorum ama xwe ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Ez xwe nabînim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu xwe dibînî. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine xwe kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tu min dibînî. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık xwe'yi kullanmıyorum. Belli hevano. Nihac em werin rewşa diyem. Dibêje çi bireser têkildarê kirdeyê be cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bireser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan em binêrin ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalno? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wê jî dibe ez vir de xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ew destên min in ez divê têkildarin, ez divê êdî vir de xweyê bikarbînim. Em mînakên binêrin ez sparteka xwe çê dikim. Dîsa sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku spartek yani sparteka min e xwe hewce tune ez vir de caridim bêjim min. Divê ez bêjim ez sparteka xwe çê dikim. Hevano ez vir de dikarim bêjim ez sparteka wê çê dikim. Ez sparteka wan çê dikim. Ez sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin. Em sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinêrin sparteka xwe têkildarê em ye em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em sparteka me çê dikin vir de êdî şaş e. Çima?
bi heman şekli hevano. Çünkü Spartak meye tekili heye dinav beravande. Edi divez virde xoye bikar benim. Ez bibêjim em Spartaka xwe çêdikin. Em mînekadin binêrin. Em Spartaka min çêdikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Ha binêrin êdî ji ber ku tekili tuneye. Spartaka min e lê em çêdikin. Lê em çêdikin. Êdî ji ber ku tekili tuneye ez virde xoye bikar nayînim. Hewce tuneye ez xoye bikar bînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destin xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destin xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destin min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destin xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destin ve dişom, ez destin wan dişom, ez destin te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile wan olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çêdikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çêdikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çêdikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çêdike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çêdike. Ya da ev Spartaka vi çêdike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ev Spartaka xwe çêdikedir doğrusu. Em Spartaka min çêdikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada xwe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa xwe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi, öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka vi çêdike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka xwe çêdike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka vi çêdike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız xwe'yi kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin rewşa duyan binêrin dîsa me çi got bi ser têkildarê kirdeyê be cinavka vegere xwe tê bikaranîn. Em destên xwe dişon. Em destên xwe dişon dibe. Em destên min dişon dibe. Ji ber ku êdî burada destên minin lê kirde tiştekî dine, ez êdî ne mecburum xwe'yê bikarbînim. Ez û xwişka xwe diçin malê. Xwişka min e ne wisa bi min re têkildar e. Ji ber wî hewce tune ez bêjim ez û xwişka min. Vê mînakê
Xwendekar zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin lê wek bikaranîn ev rast e ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hewl jî tune car din bêjim ez û xwişka min wek ez û xwişka min diçin malê qels dimîne hevano ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe em yardım binêrin ez û xwişka wê diçin malê ka binêrin ev rast e çima ji ber ku êdî xwişka keseke din e êdî bi ezê re têkilî tune ye ji ber wî jî ne hewce ez xweyê bikar bînin ka binêrin xwişka keseke din e ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin ez çi fehm dikim ji vê hevokê ew bila navê ew ê bila jinek be bila zelal be wek nimûne birayê xwe êdî birayê zelalê ye bila navê jî Elî be zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin lê heke ez bêjim ew û birayê wî ez êdî dibêjim zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn êdî têkilî namîne ez bikar bînim ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e ez û birayê wî ka bine birayê din ne birayê min heke birayê min bûye em ê bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var bir tek tek bakalım em destên xwe dişon biz ellerimizi yıkıyoruz o eller bize ait yani nesne ve özne alakalı o yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destên min dişon biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka wê diyorum artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka kesek edine yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin. Ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyem binêrin ji bo kirpandina Kirdeyê cinavka vegero xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatiyên min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim hûn bi xwe bi me re xeber nadin ez dûr de êdî bi nêwî xêz dikim, dikirpînim hevano, dikirpînim êdî. Arkadaşlar üçüncü durum ise ji bo kirpandina Kirdeyê öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biriyle değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cinavka vegerok xwe her tim xwariye.
Ciberko kartafan davan kesane her vekidin nagre zayendi mejereci diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta Türkçe'de kurmancı'da dönüşlük zamiri olan hue her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz hue'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numuneyen bunların. Zilan hue dibine Vırda hue edinmeye ne usta? Zilan çocuğuna edinmeye. Ve herkes beşim adi hue dibine hevcetine ez hartafek benim vir lez fem dikim kuvveti bu Ali yani merem kalam mere ekledik neydi? Yani zayen nereydi? Anca heke zarok hue dibinin Vırda zjve nefem dikim ku pırıjmarın ne usta? Kabunerin. Hertim hue, hertim xoriye. Le yek de me bu, yek de ner bu. Diya davideşi pırıjmar bu. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek hue kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden, örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da Dıbi'nin dememden, bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre ve katandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Hue'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi ve katandaki ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanme dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka hue falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalşem hindariye binerin burada belsif hene hem behevdire çekindiysa ez limala nokta rudinem. Ez beçim ez limala min an ez limala hue. Ez limala min an hue. Kabinerin tekildarı ezi. Min tekildarı ezi nabe. Heke tekili hebe me gotu bu dive ez beçim hue. Eve karin nokta nakadinin. Eve karin hue nakadinin an eve karin me nakadinin. Kar kari ki ev giringe. Heke kar kari buan bedisa vem beçin eve karin hue nakadinin. Leheke kar ne kari wan be tekili tüne be vem beçin eve karin hue eve karin me nakadinin hevano. Yani her duce çedbe gorira bir şey. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki hue onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem eve karin me nakadinin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa hue diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Ona bağlı değişir. Emdiyasiyen binerin ezu huşka nokta diçim beriye ezu huşka min an ezu huşka hue. Kabinin hemen şekli ekli heyne olsa ezu min nabe me got nahayim baheddu. Naho dive çibe dive ezu huşka hue be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu huşka nokta dışım beriye. Ezu huşka min an ezu huşka ve. Şomet god yani takaz ezbe min nabet birde. Naho çibe edi em femdikim ku huşka kesek edine naho ezu huşka ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Böyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezu huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık.
Emi bi hevalên nokta nokta werin daveti. Çi be emi bi hevalên xwe re an emi bi hevalên me re. Em heye têkilî heye em ji vana fehm dikin. Bixwe me nabe hevana. Em û me nabe. Têkilî hebe divê çi bêjim? Ez bêjim emê bi hevalên xwe re werin davete. Belê hevalino ev micar jî wisa bû hêvî dikim bi kêrî we hat hatta waneyekê din li xwe baş binirin, li xwe muqate bin hevalino, xatirê we. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar hoşça kalın arkadaşlar. Gelê hevalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro mijara me daçekên tevgerî ne me di astayeken li daçekan bi berfirehî dîtibû divê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe burada em ê çawa bikarbînin em ê hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayekê de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekekê bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fehm dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye. Yani tevgerek, hareketek tune dur de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû beze çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bi rêyê çêkim vîneka, ez çi wat tê didim? Êdî hareketek ye. Ji derva ketiye hundir, an ji hundir derketiye derve. Yani hareketek êdî bide, cihê xwe guherandiye. Cudahiya we ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fehm bikin ku dur de tevgerek ye. Arkadaşlar, Daçek konu dersimizde D-D'ni çok ayrıntılı görmüştük ve D-D'nin böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma haleki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik de pacede. Eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey öyle yerindeyse D-D diyebiliriz. Hatta demiştik ki D-D'de sınırlar çok önemlidir bizim için D-D'den farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman D-D kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık D'yi kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik, di pacere, derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani D ile olan bir sürü edatımız var diye işte D temelinde. Dibinde örneğin altında demekti. Diserde üstünde demekti. Dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz. Bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var. Ama R derken artık tevger yani bir hareket var artık. Dedik ki D bulunma veriyor. D daha çok dan ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan veriyor. Peki dibin de altındaydı. O zaman dibin re dersem
böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Sınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç, hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Ejvir çifem dikim. Dısar bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen cehod goynen. Ciberbeş ez çavad beşim dısar bahre re ev re vataya tevger etbemin. Hemen şekilde zeydit karım hemlan bıkar benim. Pisik dibin kursiyan re dıhırhıle. Ez disa çifem dikim. Pisik dibin kursiyan diye ve cehod nasekne cehod goyrine ve minakçı bu velekleri dıhırhıle. Ciberbeş ez edibineka bir reye bıkartinim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık, yer değiştirme varsa, örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten, fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Dışarı bahrere dıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada bahre artık büküme uğramış. Dişil büküme kalmış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi psik dibin kursiyan re dıhırhıle, kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde, doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Beli, em ji dirê devam dikin, em ê dilê zêde dikin dîsa dinav re. Çi bû hekem bêjin dinav de wek pisîk dinav qutê de ye, pisîk dinav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêze çi fehm dikin, pisîk dur disekne. Heke pisîk li cê xwe nesekne. Hareketek bike cê xwe biguhe nêze çawa bêjim, wek mînakê, pisîk dinav qutiyê re derbas dibe. Dinav qutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekne. Heke cê xwe de bisekne. Heke qutiyek hebuya, tê de pisîk hebuya, min ê çi bigota? Pisîk dinav qutiyê de ye. An jî pisîk dinav qutiyê de disekne. An jî pisîk dinav qutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez çi bêjim? Dinav qutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî diber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim, ez derbas bibim şûr. Wek vê mînakê. Pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez çawa bêjim, dîsa zêdî rêyê bikar bînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştaçek hertin ditewin, em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangê ye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Tewanga bi vê şeklê em ê bibînin.
Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için, yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Bisik nav kutiye der bastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam, daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım, diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değişiyorsam, bu örnekteki gibi diyeceğim. Bisik liber diver der bastırın. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın, yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekli. Bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Böyle ember devam bükün. B ve. Şu emeli zanen evce nokta edin navanjı tiştek develeri. Vataya çiğdi de, vataya da Türkiye'de doğru. Ve vataydı de. Em bu xuyinin de bece tevger berbi aliye gibi. Tevger berbi aliye gibi. Yani ez ceki de çim ciheki ez ve nişan dedim. Em minaken xobinerin tu bi kuvvedici, tu bi kuvvedici. Kabinerin disa tevger ekiye. Ama tene aliyek tene ez berbi aliye gibi tene diçim. Ne her du aliye. Anji ez bi aliye jor vediçim. Ez bi aliye jor vediçim. Disa her du yandışı tevger hene. Arkadaşlar, b ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. B ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger berbi aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu kuvvedici, nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Ona özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jorvedişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum, her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum b ve ile. Em varin ya diyem j ve her du bu ve'ye çetbin. J ve hevano ço j tane o atya derketin edida. J ve herkes bir şekli bir karbinim. Tevgeraj derketna c iki diğer dige. Tevgeraj derketna c iki derkevim u j ve diğer digim. Tuş kuvveti, tuş kuvveti, tuş c iki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti ez j aliye jor vedim. Ez j jor derketime becer bumez becim. Ez j aliye jor vedim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune. Her du vakvate her du berevajı hevdune. Heke ev ji ve ne bocu, bo demam öyle, bo deman cem bıkartine. Bak minaka vederiz becim ez ji doh ve dıxabtım. Ez ji doh ve dıxabtım. Anji ev ji doh ve dıxabıte. Disa vak dem ji vataya Türkiye'de dem berid. İngilizce vataya sins heye ya. Aynı bir vataydı deçmere. Arkadaşlar j ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet, Türkçesi den beri gibi çevrilebilir. Tevgeraj derketna c2 diyardaki. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti, nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmişsin ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim, yukarıdan geliyorum, yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz.
Ez bi alê jorvetim yukarıya doğru gidiyorum. Ez ji alê jorvetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu arkadaşlar şivo deman vateya dem beri'di de. Zaman için kullanacaksam dem beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji duh ve dıhabite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor. Zamansal olarak. Bəli, em devam bikin. Bi re, ji re. Em neka her du bi ve'ye çedbin. Naha ev her du jî re'ye çedbin. Le em divan de balava bikşem gotiye da çekin. Ne gotiye da çekin tevgerin vekvan. Çvelko tenek cudaye. Le em dîsa binerin dîsa zaften bikaranın. Kam bu kuyun dibêje bi re ji bo kesan wateya bi hevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan em ev der me bikşine ji bo kesan. Wateya bi hevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştendin, ne ji bo masê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweşim. Ez bi te re. Wateya bi hevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bi hevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bi hevrebûnê dide. Arkadaşlar b, r ve j, r'ye geçtik. Bunlar r ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, r arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yi görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte uçakla doğuruyorum ya da ez bi bala fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, r şeklinde kullanırım. Ez bi te re pir kêfxweşim. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için R ile kullandım. Uçma bi min re xeber nadî. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar R ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Ev jî bi me re tên. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamanları kullanacaksak büküm düzenleri kullanıyoruz. Em werin ji re'ye, ji re ji bo kesan dibêje ev Tirkiye bak ismin a hali derbastı be. Kurdiya jî bi şeklî em bi ji re'ye wî watê didin. Em minakê bidin. Em neqet di Almanî de neşaçman wek hali dative. Di Kurdî de jî ji re ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebdek gul bînim. Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişînin ev dîsa tenê ev te bo kesan tê bikaranîn hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin a hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e o a hali vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki dative benziyor. Orada da o a halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de j, r ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada min değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o a halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeci. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. A, aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em hajiwarin hindariye. Ev ber gund diçin. Pır diyarı ku burada tevgereke. Pır diyarı ku eme daçekeke tevgerin bu karbinin. Ev ligor hinek inisiyatifa ve yani tuhasın kişan vatiye bidin. Unutkarım bir şekilde karbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahvazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim, pardon ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber
Begund ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Divir kesekiye. Divir kesekiye. Divir ez jbo datekin jbo kesan tem bikarbînim. Em çavat karım beşin. Hem çavat karım beşin var. Hınek bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan beşin. Le divem tevgen içam dinç berku fırın heye, le kereket tevgerin heye. Em dikarin beşin liser vak ev necbo bersvabi. Mesela liser belki ani ser, ber, bin. Em her çeşit karın bu karbinin. Gor inisiyatif ameye em xwazın kijan vatiye bidin. Arkadaşlar kuş, işte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pacere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam dınav pacere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Dınav pacere. Av kevran dıherike. Burada herikin diyareko tevgerekiye. Emed şu av herikin yani pır diyareko emedatekin tevgerin bu karbinin. Misal gor inisiyatifa meyen fazın kişan vatiye bidin. Ez karım bejim ser bu karbinim. Ez çizanım ber bu karbinim. Dur budur gori vati yani her duşi rastın bol ve minake. Arkadaşlar su taşların dıherike akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke viranı derke ağaçların yanından taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevranrede hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur periniyekte. Arkadaşlar şimdi diyor ki uzak periniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbe aliye, aliye gider keve berbe aliye giveti, o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı J'da anlaştık. J'dur ve periniyekte uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye şo kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida. Divurde diyareku ne behevre bune. Derev kırın u behevre bun alaka vantuneye. Nefami adım bikarbinin. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma
Şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz, eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu, sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue, cinapka göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatire ve esevi dike muaneyeme jibo ve jisuda var bu. Vaneyek hoş ve der baskır. Behavior hedefine hatta vaneyek edin. Da hoş edelim yani. Geli hevalin heja, mukheratın ferga kurdi. Bir o mücarame cinapkin lehefkıs diye. Ya brasti ev mücar ne mücara ve asti ev mücareke bu astem bilintire le şiber kumen tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev mücar nekte şaşkırın jehela rasnivi seveci jehela bu karanne beşi şiber veci muhas em de ve asti de yine ve mücara bringehin bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinapken lehefkısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt A2 konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız, öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız, öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Heval nutbirde metneke, em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dileviyle ne olsa em çitbinin evde cihe dilevi, cihevi gırtiye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım. Es bekire dağıfım. Buvire, anji buvire, anji bu ayşeire, anji bu bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki gırtiye, keseki gırtiye. Anko ev cinavkeş xo diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu jî jêre bibêje. Ji kî re bibêje? Ji wî re, an jî ji wê re, an jî ji diya min re, ji xwişka xwe re, her tişt dîsa dibe. Dema ku ez lê dinerim, ez li kê dinerim, dîsa li wî, li wê, li diya xwe, her tişt dîsa dibe. Yani cê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila di li wê neyan nenêre û ew qas xwe nêşine. Vir de çar cûre hene, şu cinapken lefxisi çar cüreyan pekti. Eme behevdure yek bir yek bana kontrol bakın. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım. Hep birlikte ve cinapken lefxisi nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dilevi tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, ben öyle sanıyordum. Dilevi tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilevi onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum, lette de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun dilevi, de diyorum. Ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz.
Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Ez bere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çeken tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, b, we'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen we'nin yerini tutmuş ve ez b'wire dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Lelimin guhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyamınre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demako ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. We de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine We'nin yerini tutmuş. Demako ez Louis dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Louis'nin nere? Bakın bir daha L'nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L'nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev pasfonu işine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Cinafken lafısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we ve'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken lefkısı dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken lefkısı jibo kessa anji kesisteyem yakşımar ango we ve debkarani. Yani bunlar sadece we ve'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tüye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tüyecivire çıbıkri, bakın ne oluyor? Ezi şere kompütüreki bıkrim. Burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Ezi jivire kompütüreki bıkrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi ezi jere kompütüreki bıkrim. Yani jvi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Bu avşini yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşini yaratayım ya da bele ez bu verettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez bu verettim ya da bunun kısa hali olarak bele ez verettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Dçantayda çeheye em dikarim bejin dçantayda tiştek düneye. Anji dvede tiştek düneye. Anji ede tiştek düneye. Angam çifemdikin
Di çantayı da evdi ve hali tavan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi dı ve buradaki yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize P'yi verdi. Zaten dı de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Lüve bigere. Yani onu ara. Lüve bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze lüve bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze lü zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Divê tu ji wê lêborîm bixwazî. Em çi dibînin virde? Ji wê dibînin, ne wisa? Ji û halê tewangê û kesasê em. Her tişt dibe. Nexwe em dikarin vîneka kurt bikin. Em ê çawa kurt bikin? Ji û ew ê dihat bahevdû. Divê tu jê lêborînê bixwazî bû. Di vir de hevano, ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire. Ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için wê'nin de ben bir defa daha wê'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo münakendin jî binêrin. Di fergehê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabinêrin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa seyem işte seyem yekşimar heye em ne mecbur çwa kesbe we hani c tiştan digre ez êdî çawa dikarim bêjim tê de çend kes hene yani tê de çend xwendekar hene ferq nake ez dikarim bêjim tê de ev tê cihê di û fergehê digre lê ez nikarim bêjim tê fergehê de çend kes hene ji ber çi ji ber ku çixwe ev tê cihê her duyan jî digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. T fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. T her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi orada kaç kişi var diyeceksem T'de demem gerekiyor. Diloteli dimini. L'ye dibinin burada o hali tavan dibinin, nabek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, l'yem çava kurt bakın. Tu ledmini, tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê liyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsar vir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaş e. Aynı şekilde arkadaşlar, sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu lê hem l'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem l'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu l'edmini diye sorarım yani orada mı kalıyorsun ya da tu l'oteledmini otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bıl görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani.
Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla mı uçakla bu balafrina İstanbul uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafrena İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak, di ê gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ê ketin, buya pê ketin. Mesela bu çabêjim, bu tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi ê xistin, buya pê xistin. Ji ê kirin, buya jê kirin. Ser ji ê kirin, buya ser jê kirin. Ji ê birin, buya jê birin. Li ê kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhasıyla oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gaçtın da deniliyor. Yetişmek ama t, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki t nereden geliyor? D ve e'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da b, e, ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle p ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde b, e hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama p hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. J, e kırın. Kesmek anlamında ama ben J kırın dersem kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser J kırın. Ser kafa demek. Kırın yapmak demek. Ama bu J yani J, E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brin, j, brin. Yan yana geliyor. Brin normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın. Kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe, li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim, ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz. Ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Jikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Jikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinakin nefesi kullanabilirim. J haskirin yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor.
Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez ji havine hezdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hezdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hezdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, dest bi herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bizanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bizanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil. Ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem ver hindarya xwe. Ka onu binerim peşi tahmin bakın. Ama Musa yek biyek biçin. Ez tiştek edvirde. Red beşim evci dinim bize. Çuvarı ve valahiye ez J red beşim evci dinim bize. Ev J çi digre ez jwire, ez jwere, ez j xwendekara xwere. J kese seyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta nokta de feki hene. Çi de feki hene, di sindoqê de feki hene. Ne olsa? Nexwazê çawa bidim, bi cinabkê nefxistê, de feki hene. Ew ji metrobüsê hez nake. Lê dîsa ji metrobüsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Ancak bu metrobüsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT kargı. Onunla demiş oldum burada da. De avahiye de dehkhani hene le de qad dikan tunene. Çi were burada? Lê di çi de qed dikan tunene? Di avahiye de ne olsa? Ez çawa dikarim kurt bikim? Lê de qed dikan tunene. Burada dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Kenge des bikaridiki kenge des de tişteki kırın. Kabinenin burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi beşin. Desnan beşin bikari. C bu zaman geçidikle dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez nokta noktayê hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Türkçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim.
Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu Tunavkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben, şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerin. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Pele hevalin heja, em hatin davya vane xwe, hevi dikmiş bu veci su devar bu evane. Hatta vane kedin lixwe baş binerin, lixwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, un dikarin le astayken binerin, u Luan micaran guhtar bikin, şibar kutede gerek micaran gerek bir berfrehi ve gotin, unca dikarin le binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji pir kele canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasektin lê binêrin negerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî van bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar e li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade, yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in negergühez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Negergühez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi, yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytdayken de mednekiye em dîsa bi mednekem dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasê Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwatin. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazıt'ê meşiyan. Me gelek cihên dîrokê dîtin.
Emza vostiyan leme rojeke têru tiji derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanlı yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hafteye hevalamla zarukatiye ji amede hat İstanbul'da hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şevaki evli balafırgehi peşvazi kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatın mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna hovveda. Behna hovvedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behnvedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcimali derketin. Ve evden çıktık. Derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. Bu hem hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Emçivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umelur masihvar. Ve orada balık yedik. Kış saşı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihin diroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emza vostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Le rojeke terutişi derbaskır. Ama terutişi dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lekeran. Hevala minji amede hat. Mekot eftijan lekere, lekera hatin. Min ev peşvazi kir. Megot kijan lekere, peşvazi kirin. Em jimale derketin. Kijan lekere, derketin. Em çun Taksim'i. Kijan lekere, lekera çune. Em hatta Karaköy'e meşyan. Kijan lekere, meşin. Melvur masi xwar, kijan lekere, xwarin. Me rojeke hoş derbas kir. Kijan lekere, derbas kirin. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em tüm Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masihvar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim şimdiki geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar.
Huar'ın ın var sonunda, o yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar. Ben yedim. Burada artık şimdi kişiyi görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. ın var, ın gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? ın yok. Bakın bu ı değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ez gerim, ez geriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, ın varsa ın gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Ez habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Ez ahvim, ben konuştum oldu bu. Avet'in atmak. ın var, ın gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları mınla yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet em karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti, ne vardı ne gitmişti, çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi tekşandı. Tu çui, sen gittin. Piştite, senden sonra ez hadim, ben geldim. Gitmek ve gelmek, bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Preseptüneye, kırde harudimine, özne yalın halde kaldı. Ligori kırdeyi tekşandın, özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz, nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırde harudumine, özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergühezin. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bunun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim, hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum, ben hastayım demek. O kişekleri var ya, onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik.
O hani emizar tubiye dönüşüyordu. Bizdeki kişi eklediyse buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoş bum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoş bubum onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişi eklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin kubandore hemula şedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru, yani bazı istisnalar var, o yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza, eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mirin ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özneye göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu yine kadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük, o fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet, geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu, ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin, konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es, yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor, ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela ahvin, peyvin konuşmak demek, haberdan da konuşmak demek. Haberdan ya da kısekrin de konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan, yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekrin yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekir, ama es ahvim, es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Amber devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye dema boride edem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze esçum bo truye tu çuyi bo eve evçu evçuyena evçu evci istisna dema boriye emekasektin begerin vedere jibo emhun evşu به همان شکل چیدن یعنی برای قارتافین kesane به heman şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var, sonunda neye attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini
kullanarak es-çün ben gittim, tüçü'yü sen gittin, ev-çu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Ev-çu'ye demiyorum artık. Geçmiş zamanda kartafak esasem ev-çüne üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun ev-çün biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hatın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esasem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeran man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em gori hamu kesan em çekin ledisa bala xo bidin. Yek gavaz çeki diminim hamu laşimin dimine. Şperviç ezi kartafen ay binaken xaru bikar binim. Anji ez çimam bersif tune. Şperve em vek neger göz kabul dikin. Em nihal ligori cinapkan çekin ez mam tumay evma disa kartapak esasem tuneye emhun evman. Mirin in heye in çu destemede mirma em li gori hemû kesan bikişinin ez mirim tu miri ew mir disa kartafa kesasem tuneye em hun ew mirin çok ji bo kesên pirjimar kartaf bi heman şekli çêdibin aynine. Me got çi ya girîngçiye kartafa kesasem ya ji bo ewê tu kartaf nayê bikaran tuneye hevana. Lêkerên cewî dîsa ev jî belê rewşeke xweş e ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lêkerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz, yani ikiz şekillenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor, aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu leykerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti? Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten? Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti? Af keli, su kaynadı. Af keliya, su kaynadı. Aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin, onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti? Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin, onlar güldüler. Ev keniyan, yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin, ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti, her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan, ben yoruldum. Ez vastin, ben yoruldum. Ya da ez vastiyam, yine ben yoruldum demek. Her iki kullanımda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyi nerede ma boruya sade. Neyin ya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin bori. Bili ve deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyin ya hemu yan bneyi çedbin. Emel begal mina kançı binerin çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk. Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü
geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece geçmişe atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bimin ve nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le huşkamın bimin ve nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bimin ve hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Çünkü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Em neketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem em ketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evdoh şev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçüm anne çiğ seyrane. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına neye geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne min nevisan. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıttın. Kampinerin çıdıbeşin. Felat tudo likudere buyi. Megoçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu neger gözün. Şibervişi evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi Tulkudere'yi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bun olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ezlite gerim, ben seni aradım. Bakın gerim, bu gerim fiili aslında bu le gerin yani birini aramak bu gezmek değil çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gıhaçtım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaçtın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi ki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pırheysan et gore ezi hat yekşandın. Ez çum ez bersir tüneye şber vişi neger göze li gore ezi tekşandın. Anca hamulaşı mindiçe li gore ezi tekşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano. Çiber ko ez bejim xeyre.
Xeyre, ev daman haye, leme çi got, me got kartafên kesane giş lekera bunene, ji bo wî jî gavan werdigerinin dema borî, êdî wek forma bu em dibînin, forma bu ji bûnê jî neçû. Arkadaşlar dedim ki, şimdi ben hayır dersem hayırdır, hayır. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş şey. O hasta. Ama hastalandı. Artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da biramın ismi Navi da biramın bir açıl be bila Fatih be. Yani bir isim kullanacaksam ben eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdana Bey. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne ne hoşçaka grande. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkiye'de çap deniliyordur umarım. Jiber ku çapak yemde jiber bir şey heji ve ı der bastı be. Naha çavaye şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci konu konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel. Hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civini bu iyi. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller
hepsi geçişsiz. Çavadar bas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada şey deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çavadar bas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bütünlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış, hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında, senden başka hemu heval hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bütünlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Beli hevalnon hajem derbasi hindari ekibibin. Disavak hergav peşi ez beşim un jinek bir fikrin u em hevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün, bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle, neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın, hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma, ezbejim hat, jbotuye mi bilçinin, hati şanuye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın, neyini demetçi dıkır, tenime ne dani peşavi, nahame çava bilçin, bimere, ne hati şanuye. Karete, kengi, kadim. Dıvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala hobitin, tenin ne çu, kadima. Ez bejim karete kengi, şava bejim agot lekerin ceviye ev yani du form hene her düşür aste. Kadi ançe kadiya, her düşür astın. Maugutara nokta nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi got, ne heye ne çu peyvi mavek kok, eze forma neyini bıkım, ne deyim, eze ne bin peşavi, ne peyvi. Bu evi ji kartafa kesane tüneye, ne hoze rast tutsa bejim, ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak, ne var sonunda ne gitti, peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım, ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekilmeyeceğim dedim ki üçüncü kişiye ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum, ne peyvi. Ev bitere ne peyvi, o seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez lisensure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ke heve dudaniyem dibinin. Dede bun heyeç, bu iş bersivame hesane bun hebe ne gergöz. İşte kırda harumaye, ligori kırda verek çandın. Ligori ezeji ne heyemin ne abi. Ez lisensure ji dayık bun. Ji dayık bun doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum. Ez için olan kişi şeklini. Şidayık bun. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Burada arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çuneheye ezigori emi bikşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece çu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır.
Geçmiş zaman kökü sadece çu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em için gittik oldu. U ave. Disa ligori emi bükşini. Ketin in heye in çu ket madde sisteminde ligori emi em ketin ave. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula şemi dertkeve şiberveji neger göheze şiberveji gori ezi verek şandın in heye in çu cevideci ligori ezi kartafa kesane hat derketin. Ev saat dışı şande gaçtın hefpeyvine. Gıhaştın, ez çi gaçtın tüneye, anja hamula cemin digije, hamula cemin digije, şiberveji neger göheze ligori evi verek şandın heke yekşimar be yekşimar, pırışımar be pırışımar, ez çabejim inçu kokma destemede ev gıhaştın. Bakın got diyare ku pırışımare. Beli hevalin heja دوانه ام بداوی بو حفلادون وقت مگود ام ایدیش بوله کرین گرگوهز ام لدمابوریا ساده آنچی لدمابوریا دیدی بنیرن her du form çırasın demaborya sade demaborya dediği hemen mücadele ko em irohini himbun hevi dikmiş boğaşı suda var bu ya brastit işte ki onu haş ver bakın tune vak ne vak mugod yani ne vakle demanı ha demafreh demabehe yani seni ın hebe ın diçe, ne hebe ne diçe, işte kırda harudum yine, gori kırda tek çandım. Seni ev rege senedi burada. Lütfen bilirim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti, çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir, faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. İro emeç dema borya sade, ancij dema borya dedeyi berdevam bikin. Li cari emel ser lekerin gergühez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gergühez dema bori çava çedbe, em hin bubun. Nahaciş heke leker gergühez be çava çedbe, em hini ve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekimliyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa metnek heye em bi hevdûre bixwînin. Merhaba hevalîzinar. Hêvî dikim rewşate baş e. Bibore, min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Te di nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Digel silavan berîtan. Bila bala jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cinavkên tawan dihene, cinavkên xwe tunene. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cinavkên me nexerûne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Tek tek analiz edelim. Min nameyatta bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikare kir.
Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedir? Derfet değilken böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te dinameye hodegot. Ez ne hoş geldin. Te dinameye hodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivant dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kikir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedir? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted nameye hodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez ne hoş geldin. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ezne hoş getim. Ezne hoş getim ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cimali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tun Taksim'e. Biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melvur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Merrojeke hoşlar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vecmıratıştek negot. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şevake kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediliyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Viçi kri o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Vej huarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal huarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batmani mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin.
Min name ekşen, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden hükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise hükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bun varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözü tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk ya neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarın u her vekidim bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubgrine çedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil bun yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazınkır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli, o yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir, sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. Av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kulbandori perçek ile açediken gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz. O yüzden işte ezmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Xwarın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Goten söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avetin atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Ditin görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik. Geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfaha bazant örneğin.
Kelin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseri digre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor, nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğrayacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudumine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tek çandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranin. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmina dönüştü. Eğer ben burada sev huar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, iki elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sev huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşiri lekere binere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe kırda harudumine ve estu evsa berdevamdaki öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor.
Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar, gırdadı tavı. İki, yapmanız gereken bireysel harudumine, nesne yalın halde kalır, ek almaz, büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci lekel gori bireyseli tekşandın, fiil nesneye göre çekimlenir. Zvirminakake kam hevra binirin ez, kevok, ditin. Ben, güvercin, görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi, geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin, görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir, ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin, gergöze. Peki, ditin, gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı tave. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bireysel harudumine kevok, yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir ek gelmeyecek. Bireysel kevok, yani bireysel amca şuhaye. Lekel gori bireysel tekşandı. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik, çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit, ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin, ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditin'deki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var, yani çoğul. Min kevok dit, ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin, ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekimliyoruz. Yani tamam, kırdedı tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilane demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Fiil huarın gergühezi, zaten yemek yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, wan, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe, huarın, an için ne huarın. Evci, dravşa, pırcımaride tep karanin. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil eki geliyor, bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya, işte vücudun bir parçası falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalamıcı amedeha tatin, artık bunda duracak bir şey yok, geçişsiz. Minev peçvazikir. Arkadaşlar peçvazi kırın, yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke kırın içe belekerek evleker gergüheze. Em cumali derketinin em tüm taksime, burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor, tamam, ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi, balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradım. Merol şeke hoşlar baskır.
Yine bakın derbas kırın. Bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhul olmasına rağmen me rojeke hoş derbas kırın demiyorum asla. Çünkü rojeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla me'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vecimin ratıştek ne god. Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habittim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçvarne haznikir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşand, aslında bu şandın fiili şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindariyekeye min ev hindarica hinkera stadyum vargırt. Unci dikaran hinkera jibinlerin naham pevraj şeklin. Hop peşi katak mimikın disa bersi ve en behevre bir bersinin. Min do kuşken xwe û dîtin heye. Dîtin gergüheze. Em bi çav dibînin, yani parçekî çawa dibînin û ez çi dibînin bersif heye. Ji ber wî jî kirde tewya ye. Dê hevano bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pircimare. Me got em li gorî bireserê bikişînin ji ber ku bireser jî pircimare. Ez ê qaytefa pircimariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit, burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık, dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. Min dokuşken fa ditin cevabı. Ez bi mizginere kabinlerin meşin gergöze ne gergöze. Bi iğne kadiyaye. Anji hamul açemedi meşe. Anji çi meşin bersif tuneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bi mizginere du form hebu. Meşim anji meşiyam. Her duçi rast. Meşim anji meşiyam. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşiyam. Vaneame saat de pencande hadin heye. Hadin lekereke neger göze hevano. Şiberku bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ez neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim.
Arkadaşlar burada şimdi xwendin okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tek ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nexwend de diyebilirsiniz, nexwendin de diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zolzanê dohcilên xwe û şûştin. Min çi şûşt bersiv heye ne ji xwe bersiv diyar e ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bita we. Kirdeta wiya ye bûye zolzanê. Heke bireser pırjimar be. Pırjimar, yekşimar be yekşimar. Kal bireserê binirin. Cilên xwe, elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif u xwarin heye. Hevanı xwarin gergöze edem vid zanen. Em bi devê xwe dixwin, yani perçek ilaşê xwe dixwin. Anjî işte ez çi dixwin bersiv heye. Ji ber wî gergöze, ji ber wî kirdeta wiya ye. Ez ê li gorî bireserê bikişînime dî. Bireser şîve ne dursek şîvin. Tenê şîveke ji ber wî jî ez ê bêjim xwar. Ka binêrin bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pırjimar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevalno nivîsîn belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e biresera min li ber çavê min e ji ber wî jî gerguheze ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye tenê ne heye ne çû nivîsîma ji ber ku yekşimar e te name nivîsî. Te name nivîsî ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekil olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli fiildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor, hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim, eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi, eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Ediyem zanen çun neger göze.
Kirde xerumaye. Ez li gorî ez ê bikişînim û neyniye ez neçûm dibistanê. Em 10 sal berê hatin Stenbolê. Ez ê çi bêjim? Hatin neger göze waneya borî de em li serê zav sekinin. Nexwazê li gorî kirdeyê bikişînim, kirde xeruye, li gorî em ê jî em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me gotibû di dersa borî de neger göze, ji ber wê kirde xerumaye, ji ber wê ez ê gorî kirdeyê bikişînim, nexwazê çawa bêjim, ji ber ku yekçîmare ew ket. Me çi gotibû? Me gotibû qartafek kesasiyem tuneye. Ji bo evê heke yekçîmar be qartafek tuneye. Min ji Zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêkerek bi kirinê çêbû be, ew lêker gerguheze, kirde tewiyaye, bi reser divê xerû be, min ji ber wê vê mînakî da, lê ji ber ku pişta çeke tewiyaye, lê yekçîmare ez ê gorî yekçîmariyê bikişînim. Kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kirin, yani şu keseki has kirin. Kirin ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın Zelal'le nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Gelî hevalên hêja em hatin dawiya waneya xwe, ev waneyekî gelekî giringe, ev waneya borî û waneya bê. Ev her sê bi hevdû re girêdayîne, ji ber wê jî bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micareke gelek balkeşe, lê bi vê micarê re jî tekildar e, em ê bi hevdû re binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli. Eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya, nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk. Ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısımda özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bu hataya var. Gelî hevalên hêja û xêratin pêrga Kurdî, em hatin waneya nehemîn û îro mijara me di kurmancî de ergetiviye. Çoğun jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne, aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev mijara ergetiviye. Em ê vêga bi kurahî lê binêrin di kurmancî de ergetivî çawa çêdibê. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacaktı örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişli olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin
ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma tekliyse işte tekil yapıyorduk, çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belenpeşil lisel minakam binerin ka ergativi jmara çidbece. Minaka yeken min sev xwar. Ez çi fehm dikim divirde? Min sev xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte xwar'ın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne bir küme uğruyordu. Nesneye göre çekimliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werin min sêv xwarin. Ez ji ber çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gerguheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vî qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêvekê zaftir sêv xwarin, ango hejmara sêvan pirjimare. Ji sêvekê zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sevan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em werin ya dawi min du sev xwarin. Dîsa qartefa pirjimariye heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan çi xwe diyar e. Du sev yani çi sêvekî ji xwe zaftire. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî divan de her cande qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalno? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sêvê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Li ergativî çiye kam hinek dijî bi berfirehî lê binêrin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Lêker her zaman ligori kırdeye tekşandın. Fiil her zaman özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Lêker her zaman ligori kırdeye ango ben tekşandın. Kurmancı da tiş çavat be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de lêker dibin bandora breser dedim yine. Led ve lêkerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhu. Sen elmaları yiyorsun. Evet seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her tim ligori kırdeye hati ekşenden. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sevxuar, min du sevxuarı. Ben elma yedim, ben iki elma yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağımızı da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir büküm eki almamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke breser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarên xwe jî dipirsin ka pêşî û bêjin. Ev emenekê tiştekî cuda bikin niha ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil.
Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurdağıvın yani kurmancı zanın ergativiye zav bıkarnaynen yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen perina beşim yani hen cihanda ez rusa beşim em ihmal diken beşin min te did lenna min tu did'i. Bu hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme vuracak. Tu te olacak yani. De. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. De ez did'im. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme vuracak min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde em, we, anji we, em ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, em, ditin. Kartafa pırıcmar yaz. Şivergo em pırıcmar. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz em, bükümlü hali me, siz hun ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor. Ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında yani nesneye göre çekimleniyor. Berdevam bakın kurmancı da ergativi. Daha pregezin gele ku kerime vere henedvirde ya yekemin du haftavan nain bahevdu. Kurmancı da du haftavan nain bahevdu. Ya diyem ki kurmancı da leker her gün gorya harutek çenden. Gerçekten meşgul mevtiş koydun. Arkadaşlar birinci kuralımız eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de 2 tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükülme hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beya nezikte, kırda hariye, bireser bitave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin burada hekeliker ne gergehezbe disakırda hariye bireser küneşve. Eğer geçmiş zamanda eğer fiilimiz geçişsizse işte ez şum ben gittim gibi orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek.
Eğer fiil geçişliyse, bu da geçen dersimizin konusu, kırde dıtave, tıpkı min dit gibi, ancak min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz, bireysel karudumine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz, yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Este bizim, ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi 2 tane büküm yan yana gelmemiş, 2 tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, eze göre çekimlenmiş. Es dedi bizim. Tüyeme bibini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. 2 tane yalın yan yana, 2 tane yalın ya da 2 tane bükümlü yan yana gelmemiş. Bir yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdeki metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu, hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, bir yalın. Yine 2 tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtıkhundin, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Wan'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. One bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu, o durumları koymuyoruz. Normal este bizim gibi, yani 2 tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Böyle nihasraneki kuvvet vardık ben tevgizanın her birde. Enlivistani bunların kargatvi çavaha diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabunerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet taviyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine şekline. Kulika soruşine şekline. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu? Lekerin kubu kırını çedbin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırde tavuyaye, breser harumaye, yek tavandi yek haru, ulgorya haru, angolgorya breseri hatiyek şandı. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya, işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye yalın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan 1 ve 2 önceki derslere bakabilirsiniz, geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırın yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? 1 özne büküme uğruyor. 2 nesne yalın halde kalıyor. 3 nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil Hindarya Xobiner'in tuçma men nabin. Emi van hemu hevukan bıkın dema bori. Tuçma men nabini. Eçi be hevalno ditin lekereke gergüheze. Leker gergühez be enha hevukeke deman haye.
Gergühez be yek kırda dıtava evi bete. Bireser xaru dimine evi bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame verekşandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir öznemiz büküme uğrayacak. To t'ye dönüşecek. 2 nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. 3 fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani teçma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? Teçma ez ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım. Yalın bıraktım. Yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü, duhuyne okuyor, eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tawang naim bahevdu. We, ve, kartafa tawange bavicin, pırtuk, huendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık pırtukan diyemem. Çünkü 2 tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ından zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, naxuyne. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayanş dema fre. Emi vineka vargerinin dema bori xwendin dîsa wek vî. Xwendin gerguheze divê ev bitawe. Çawa bitawe? Ev meye, zozan meye. Em çi bêjin? Zozanê helbest nexwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozan ne oldu? Dedik ki 2 tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez van da acbinim. Bir sahibokeke deman haye. Ez van da acbinim. Ez evine kabıkım dema bori. Acibandın be andine dikade. Be andine bikade gergüheze. Gergühezbe. Kırdadıtava. Bireser harudumine. Ligori bireseri tekçandı. Ez dibe min. Van dibe ev. Min ev acibandın. Disa ciberku pırcımara kartafa pırcımari hatiyet burada. Ew fravînê dixwin. Hevokeke deman haye, xwarin gerguheze, dîsazê ev çi ye? Ev pırjımarı ne ciber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden one, fravîn, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevalno bala xwe bidin ev hevokeke deman haye diînin ew dînin ango mêvan pırjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pırjimariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de. Çawa bibe mêvanan fêkî anîn. Mêvanan fêkî anîn. Arkadaşlar misafirler meyve getiriyorlar, meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvana. Artık
işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik, büküm ekini attık. Fake'i. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar, dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan, büküm kavramını daha bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bu hatire ve hevalin heca hatta vanaya be lütfen mukatebin lütfen başpınerin. Eli hevalin heca, umxeratın ferga kurdi. Em hatim vaneya dehem u kesin bu Twitter'da medşopinin bizanın vaneya dehem vaneya davine bu hasta diyemin. Edi bu ve vaneyi em mücadele rezmani dikkatinin. Ama bu hasta diyemin. Em hasta sevmeyin berdevam bıkındıysa. Mücadele mea iroji kurmancıza tavange ya brasti me mücadele tavange me kadat me biber frehidit. Le me perçe bi mücadele tekildar medit. Naha ez duxwazim sawaneyekî ki dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê duwaneyekî de em hînî vê micarê bibin. Ji ber ku micarekî gelek giring û gelek can de dertê ve pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tavang yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi jisel van minakan ve derse bidomine. Yek biyek emi buxuynen, pişta yek biyek emi di slaytên dawî de emi vanaka dubare bikin. Em buxuynen navê wê arîne, navê arînê xweş e. Navê wê arîne, navê arînê xweş e. Hûn çi dibînin dvirde? Di hep tawankê yek Cinavkên tawan dihe, yek ji qartafat tawangeye me çi gotibû ravekan de tawan têv karanên peyva dawî ditewe. Em ê qasektin berfireyê lê binêrin. Lê binêrin cêk de cinavkeye herkes bixwazim nav bikarbînim divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn ez şîvê dixwim, ançe ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremîn min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tewya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tewya ye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tawang çava çedibe, yek tawang cinavken tawan di çedibe. Ez bawer dikim em tevêdî hînî vê yekê bûn. Cinavken tawan diye devşmere nas dene wisa.
Cinavkin mein xaru hene es, tu, ev, em, hun, ev. Ev neka dıtavın dibin mesela ez dibe min, tu dibe te, ev dibe we, we, heke we be me, heke we be nir. Em dıtava dibe me, hun dıtava dibe we, ev dıtava dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinavken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinavken tavandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halinde görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyanci, bıkartafen tavange çelbe. Bıkartafen tavange. Du cüreyin kartafen tavange hene. Yek binafkiri, yek ne binafkiri. Disa me biberfrihi ev mijar ditin hevalno. Em nici ser tavanga binafkiri biçin. Hekez beçin bave hevale. Vırda sfam dikim ku ev heval meye, ji ber ku ê tewanga me bu hevano. Heke ew heval nêr be, wek elî be, hozan be zê çi bêjim, bavê hevalê. Heke pirjimar be, bavê hevalan. Bi her sê hevokan de jê, ez çi dikim, ez peyva dawî ditewîne û li gorî zayen de an jî yekjimariye pirjimariyê ditewînim hevalno. Bi van qartafan. Hekev ne kartaf buna vek cinav buna mı ne gota bave we, bave we, bave wan. Lez çi dikim ez xwazim nav bikarbînim, lê divê ez van navan kartafên tawange zêde bikim hevano. Pêşî ew kê bifikirin. Mesela hûn dibêjin bave we an jî bave te an bave wek ez tu. Na, em dibêjin bave te, bave min, bave wî ne wisa cihên ku em cinavka tawan de bikartînin, gavan nav bikarbînin divê em kartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne binavkirî, heke heval ne diyar be ew heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê, heke heval me be. Heke nêr be, ez ê bêjim bavê hevalekî, heke pirjimar bin, ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri, bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Ba ve heval edersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Ba ve hevalen dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman ba ve hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise ba ve hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Ba ve hevaleki herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Ba ve hevallan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım ba ve ez demezdim, ba ve min derdim değil mi? Benim babam demek için. Ba ve min derdim. Ya da ba ve te senin baban. Ya da ba ve vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Böyle hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatınca serve u gelek dertke peşameji vereme gotu bu. Kartafa ner a binafkirin ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararın u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti. Ben bejim ba ve hevali. Emni karın bejim ba ve heval. Le dihin cihande ev tiş duguhere. Ev kartaf peyve duguherine u her du bikaranci dinav geldi zafheye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Ba ve holzani
dibe bavê hozên. Ve hatta na bawer dikim bîstiye em dibêjin bavê hozên. An ji qewmê ji agirî, qewmê ji êgir. Ev î ve ayê diguherîne dike ê. İ ayê diguherîne dike ê. Ava çemî. İ êyê diguherîne dike ê û dibe êdî ava çêm. Berfa çiyayî. Ev î ayê diguherîne dike çi? Berfa çiyê. Her du jê halên tawan dîne. Behna nanî. İ dîsa ayê guheran bû behna nên. Dengê şivanî. İ dîsa ayê guheran bû dengê şivên. Bêrîkirina welatî. İ dîsa ayê guheran bû bêrîkirina welêt. Ji bajarî î ayê guheran bû ji bajêr. Deriyê xaniyî î ayê guheran bû deriyê xênî. Hûn çi dibînin gava a an jî e hebe di peyvê de. Carna ev qartafan nêr wê peyvê diguherîne û van tîvan dike ê hevalino. Her du bikaranîn jî rastin, her du bikaranîn jî di nav gel de zaf hene. Hatta ez dikarim bêjim ev neka zaftır hene. Ev halên guherî zaftır hene. Arkadaşlar şimdi daha önce iyi büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali. Ama eskiden mecbur değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. İ a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. İ a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirine bu huyunun peyven ner en kudu xoda a anji e dihawinin heke qartafa iye tawanga nera binafkiri bigrin ev tip diguherin u dibin e. Kalsektin tişteküme got yani. A u anji e hebe e dev diguherin dibin e. A anji e hebe e dev diguherin dibin e. Her du bikaranji rastın. Ne beşin yek şarş yek ne rast. Her du şey hemen şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer a ya da e varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belê niha jemhatın di serîwanê de me çi got pênc hep hevok hene, em ê ji ser van pênc hevokan em ê wan ya xwe rave bikin. Hevokeyekêm çi bû? Navê wê Arîne, navê Arînê xweş e. Hevalê me çi gotibû? Di ravekan de raveker ditewe. Ango, tirkevî ew e, isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevalê raveker kurmancı de pırani peyva daviye em vecbirnekin o berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar.
şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin naveve onun adı. Naveve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi naveve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanılıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çubu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan hemçi dibinin peyva davi disa taviyaye dıvırda ravekere taviyaye uprışmare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, rave ker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekande, raveker, dıtave. Ya diyem çubu, pırtuk liser, maseye, herkes buxazım ki maseye de cinaf bıkarbinim, pırtuk liser, veye. Raveknavi çevanıme çı gotu bu, navderin kupiş daçekanten, dıtavun. Peyvin kupiş daçekanten, dıtavun hevardo. Bak, ez ji batmanê me, ew batman jî tawan gene wisa pişta çek ve dıtave. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, onun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye masanın üstünde. Burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere. Bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disapışta çeken dibinin ku zıttavuyaye herkes bu hazım cevide disa cinaf bıkar benim ezebejim ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Navbera one de buradan prijmariye gidibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekenav bem karvu ez beşim navbera hevalande kartafa prijmariye karmedi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar.
edatı da görüyoruz burada. Dnavbera wande. Onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine onun halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez ji batmanê me em dizanim pişta çek. Ditawe ez ji batman me şaşe. Ez ji Amet me şaşe. Ez ji batmanê me. Dîsa ji ber ku me gotibû bajar me ne bi qartafata wanga me tawiyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki j ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz j kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey edebilirdik. Ez ji wê derê me örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şîvê dixwim an ji cihê şîvê de bixwazim ku cinabkekî bikarbînim ez ê bêjim ez wê dixwim. Çima ez burada ditewînim hevalino me çi gotibû di dem û rawên ku koka dema niha têbikaranîn de wek dema niha, dema bê, dema bêya nêzik, rawêya fermanî, rawêya xwestekî û her wekî din bire ser ditewe. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emliminakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal one duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dikim ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine bixwe. Ya bıraksın ve hevoki çiye tu xwarine bixwe. Lê me gotu bu çi em dikarin bêjin xwarine bixwe. Em wisa jî fermanê bidin. û çi bu me got wek ev mesela yani rawên fermanî de ji ber ku koka de me niha têbikaranîn bire ser tawiyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldığı her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız veya fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pürtükek xwend ançekez cihe min de bixwaz navekî bikarbînim Beritanê do pürtükek xwend. Und her du hevokan de jî halet wan dê dibînin çima hevalno kesin ku waneya dema borî temaşe kiribe baş dizanê dibî micarê di demên borî de hekelê ker gergühezbe kirde ditewe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pürtükek xwend ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar.
Bakayım başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ki andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanızda oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Vi du kadeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka demaboriye ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Hekes bixwazin cêvî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim wek Ehmedî du kadeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du kadeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazi tekir. Gazi kirin lekereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî tekir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaş arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Kürtçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. Vak min seri ders vane deşikut me ev tiş nedit hattenha es çum male es çum vedere. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyorduk. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih gıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun. Örneğin gelmek, hatin. Örneğin ketin, düşmek. Frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde
Fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin ez şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama ez çummal dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani. Hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez çimale, ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazdan Dibistani, çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seyinik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Beli, em nihacı hatin hindariye ki, divande emme bijardiya rast emme hil bijerin, nave çiye, nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamosteyin çiye. Belsiva rast ki jane hevalno, divirde rave ke, mego rave kerdi tave, ango belsif halet tavan diki jaye, nave mamoste. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Çok ne eve Hevalno i tawanga nere leme gotubu bajar menej berwi i jinabe jisem Suriye. Arkadaşlar aslında i de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amedi demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın, an dibistan, dibistaneke, dibistani. Ve meçi gotu bahevalno, ev hokeri cih ditaviya, ev cibitawe, kijan tavan getvirde. Kondekar dıçın, dibistani. Ev ve qatandeke ne tavange, ev cişfa hale xaruye. Qala tekir, qalkirin lekereke gergüheze, ev hevok, hevoka demaboriye, hevokin demaboride kirde ditawe, ezi hali tavange bikar binim, ev her duşi xarune nabın, ango cevap beye, bersivame beye. Wan qala tekir. Kajmin re, çayeke tiştek dagre. Ha, medve vani de ne kotle me beri gotu bu. Çayeke kaçağı, an çayeke kaçağı, an çayeke kaçağı. Peşihun bu fikrin. Bağırdıkım unjit zanın. Bersif çiye varno, bersif çayeke kaçağı. Jiber ku jibir nekin nav derdi tavun. Heval nav ango renkler natavun. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Peylavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emwarin yaşeşemin meyvan nahun dvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bireser ditawe ezi hali tavan gibi karbinim fravin haruye fravinen evvakatandeke ne tavange fravine tavange bersiv aye. Hevokeki dema beheye ezi bibinim, ezi hevala bibinim, hevaleke bibinim, an heval bibinim ki jan raste. Hevalome çıgot divi bresel bitewe di dema bede. Ne olsa? Şu ev xaruye ev katnabe, hevalno hevala ev an ne tavanga divez bitewinim, ev av bekatandeke vakit diya min ev ne tavange.
Naho çıbe ezi hevaleki bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi, nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, hevala bibinim. Bu yanlış, hevalan derseniz, yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil, vekatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeyi bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema borye. Dvırda cinafutune nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Baku merceben le bersev de min vek me kabul kır. U dve ev nave me bıtave. Ango bibe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişliyse özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalin heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev vanec bo Suudewar bu ve Hindistan fehm kirin. Hatta wanê kedin xwe baş binêrin wek min got ev wanê dawiye lê em hin waneyên din jê me çêkin bi hev re me hin caran bibînin. Hatta wanê kedin li xwe miqate bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka biz onları değerlendiririz. Hepsini okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we تعرف مخرج يا كذا خكي سوي درجة سنين بيش قيمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي بود عليه. Yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا دقيقة إز فيديو بتسابيش ما مس شو بكم. I mean it's a good wish. لا شنو جاردن بدري جاردن. Mrovenjus pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenjus Ez vedir disam okuyayım. Kendimin harcı ver kumen botte vedere sem Türkçe bu. Tamam vedere şey. Acaba bu gönlüm beşim şabatma disam var. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi just ki evvela dengemi çal. Ay. Şimdi disabecim ha. Ez vedir disabecim. Ah. Bu var. Hevdi çoğusum farklı diyeceğim go taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Metekem'in benim bir halam var diyor. Şelam bezledim bebim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam ez iş çarda hindariye desbip lanet öyle. Endame ki meye dinjeheye.
hani. Endameke meyi zedin bibim. Endameke meya din şeheye. Endameke meya din şeheye. Onunla çok mutluyuz. Hani siz biz farklı söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçene bu disa. Bastian. Emme varın. Biz geleceğiz. Efendim bu börük. Medeniz büyüktür. Halbuki büyüktür. Efendim bu kişi kırıncımız büyüktür ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Efendim böyle sadece Gelê hevalên hêja bername me dawîn bû em jê cejna ve careke din pîroz dikin bi xatirê we. Hêya xafna girtiyê ne bû ya. Kamam ser careke din bikin. Gelê hevalên hêja li xwe baş binirin, li xwe miqate bin, bi hêviya hevdîtin. Eyvallah, nayê girtin. Allah Allah.